Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap incelemesiyle huzurlarınızdayım. Kanalımızda aşina olduğunuz hem külliyat videosunda hem de ben külliyat videosunu çektikten sonra çıkan her kitabını tek tek incelediğimiz ve kanalımızda kendine ait bir oynatma listesi olan Bayçul Han'ın son kitabı, yani Türkçe'ye çevrilen son kitabı Şey Olmayanlar. Gündelik hayatın alt üst oluşu. Ketebe Yayınları'nın teori serisinden çıkan kitap. Arka kapaktan başlayacağım her zamanki gibi. Bugün biz şeyler çağından şey olmayanlar çağına geçiş aşamasında bulunuyoruz. Şeyler değil, enformasyonlardır bugün yaşam dünyamızı belirleyen. Artık yerde ve gökte değil, Google Earth ve Cloud'da meskunuz. Dünya gitgide daha ele avuca gelmez, bulutsu ve hayaletsi bir hale bürünüyor. Hiçbir şey elle tutulur ve kavranabilir değil. Bu konu özellikle Zygmunt Bauman'ın akışkan teorisiyle de ilgili arkadaşlar. Kanalda onun da videoları var. Bakmanızı tavsiye ederim. Şeyler çağı sona eriyor. Oysa yersel düzenin şifresi şeydir. İnsan yerleşimi için istikrarlı bir ortam sağlayan da budur. Günümüzde ise yeryüzü düzeninin yerini dijital düzen almıştır. Bugün biz dikkatimizi ufalayan şey olmayanlar, yani enformasyonel dikkat dağıtıcılar tarafından çevrelenmiş durumdayız. Dijital düzen ise dünyayı bilgiyle donatarak onu daha az somut hale getirir. Hatıraları ve dokunuşları yok eder. Şeylerle birlikte anılar da kaybolur. Bizler bugün anıların kaybını tutmak yerine veri ve bilgi biriktiriyoruz. Sonuç olarak unutmanın ve kaybetmenin sonsuz kışında yaşıyoruz. Ötekiyle karşılaşmadan friends ve followers biriktiriyoruz. Böylece enformasyonlar sabitliği ve sürekliliği olmayan bir yaşam biçimine evriliyor. Günümüzün en tanınmış kültür kuramcılarından Byung-Chul Han, internet, akıllı telefon ve yapay zekanın neden olduğu dönüşümü mercek altına alıyor. Nesnelerle bağımızın koptuğu bir dünyada nasıl bir gelecek inşa ediyoruz? Özellikle burada şey nedir, şeyden kasıt nedir meselesini açıklamıyorum arkadaşlar. Kanalda zaten kitabın içinde zaten detaylıca anlatıyor. Bayçul Han kimmiş? Güney Koreli yazar ve kültür kuramcısı Bayçul Han 1959'da Seul'de doğdu. 1980'de e, Almanya'ya yerleştikten sonra Freiburg ve Münih felsefe, Alman edebiyatı ve Katolik teolojisi okudu. İlerleyen dönemlerde etik, fenomenoloji, kültür kuramı, estetik, din, medya kuramı, popüler kültür, kültürler arası felsefe, iktidar, neoliberalizm, kapitalizm gibi konulara yönelerek bunlar üzerine teoriler geliştirdi. 2012 yılından bu yana Berlin Sanat Üniversitesi felsefe ve kültür çalışmalarında dersler vermektedir. Neoliberalizme yönelik eleştirilerin yer aldığı yayınları birçok dile çevrilmiştir. Özellikle son yıllarda yazdığı kitaplarla ve röportajları dikkatleri üzerine toplamayı başaran Bayçul Han günümüzün en çok okunan kültür teorisyenleri arasındadır. Gerçekten de öyle. Şey olmayana bakalım, bu şeylerden kasıt kademe kademe anlatıyor. Neymiş? Yersel düzen, yeryüzünün düzeni dayanıklı bir biçim kazanmış ve barınma için sabit bir çevre sunan şeylerden oluşur. Bunlar kendilerine insan yaşamına istikrar kazandırma görevi verilmiş, Hannah Arendtçi anlamda dünya şeyleridir. Onlar yaşama bir dayanak sağlarlar. Yersel düzen bugün dijital düzen tarafından çözülmektedir. Dijital düzen dünyayı onu enformasyona dönüştürerek şeysizleştirmektedir. Bugün biz şeyler çağında şey olmayanlar çağına geçiş aşamasında bulunuyoruz. Şeyler değil, enformasyonlardır bugün yaşam dünyamızı belirleyen. Artık yerde ve gökte değil, Google Earth'te ve Cloud'da meskunuz. Şeyler insani yaşama aynı sandalye ve aynı masanın her gün değişen insanın karşısında mütemadi bir aşinalık durmasında türeyen bir süreklilik bağışladıkları müddetçe ona bir istikrar kazandırırlar. Enformasyonlarda oyalanmak mümkün değildir. Onlar çok dar bir güncellik aralığına sahiptirler. Güçlerini aldıkları şey şaşırtmanın cazibesidir. Enformasyonlar sabit ve kararlı birimler değildir. Onlarda varlığın sağlamlığı eksiktir. Bugün bizim takıntımız şeylere değil, enformasyonlara ve verilere yönelmiş durumdadır. Komünikasyonla adam akıllı sarhoş ediyoruz kendimizi. Şey fetişizmi artık geçmişte kaldı. Biz enformasyon ve veri fetişlerine dönüştük. Sanayi devrimi şeylerin sahasını sağlamlaştırmak ve genişletmişti. Sadece bizi doğadan ve zanaattan uzaklaştırmıştı. Enformasyonlar onların içine işleyince şeyler ne olur? Dünyanın enformatikleştirilmesi şeyleri infomatlara, yani enformasyon işleyen aktörlere dönüştürür. Bu informat terimini unutmayın arkadaşlar. İleride sürekli bu açıkladığı terimleri kullanıyor hoca.
Yani yeni yeni kavramlar anlaması zor oluyor o zaman. Dikkatinizi unutmayın. Yani infotainment neymiş? Enformasyon işleyen aktörleri dönüştürür. Otomobil sizinle sürekli konuşur. Sizi o sıradaki kendi durumunu ve sizin durumunuz hakkında kendiliğinden bilgilendirir. Öneriler verir ya da kararlara varır. Nasıl yaşanması gerektiği konusundaki kapsamlı müzakerede bir partnerdir o. Burada birazcık kafanızda şekillendiğini düşünüyorum. Şey dediği şeyler hani böyle sabit hacim ve kütle kazanan şeyler değil arkadaşlar. İlerleyen sayfalarda göreceğiz. Bilgiyi işlemek için insanın düşünmesi, tefekkürü de bir şeydir. Burada şeyden kastımız sabit süreklilik, hayatın akışı içinde bizi mütemadiyen sabitliliği hatırlatan şeyler. Yani bu bir arkadaş ilişkisi de olabilir. Sürekli emek verdiğimiz, sürekli üzerine çalıştığımız, yardımcı olduğumuz bir arkadaş ilişkisi. Yani gerçek bir bağ da olabilir. Ya da her gün evinizdeki oturduğunuz en iyi koltuk da olabilir. Ya da herhangi bir bilgi ya da herhangi bir tecrübe sizin için unutulmaz bir anı. Bunlar aslında şeyleşmiştir. Buradaki şeyden kastı hani anladığınızı düşünüyorum. Ben öyle anladım en azından. İnsanın hayattaki sabiteleri. Hani devam ediyorum. Enformasyonlarsa birikir fakat herhangi bir şey anlatmaz. Onlar sayılabilirdir fakat anlatabilir değildir. Kısa güncellik aralıklarına sabit süreksiz birimler olarak üst üste eklediklerinde herhangi bir hikaye bütünlemezler. Bu konuda da işte kanaldaki diğer Bayçulan videolarını izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hoca bir bütünü böyle hep her kitabında bir parçasını resmediyor. Siz bütün kitaplarını okuyup inceledikten sonra o hocanın asıl bütünlemelerini anlayabiliyorsunuz. Yani burada özellikle anlatının krizinde hikaye nedir diye çok iyi anlatıyor. Bizim hafıza alanımızda giderek her türden enformasyonla ağzına kadar doldurulmuş bir veri deposuna benzemektedir. Ard arda ekleme ve üst üste yığma, anlatıyı bir kenara itmektedir. Tarihe ve hafızaya karakterini veren şey uzun zaman aralıklarına yayılmış anlatısal sürekliliktir. İlkin anlatılar anlamı ve bağlamı kurar. Dijital yani numerik düzen ise tarihsiz ve hafızasızdır. Böylece yaşamı parçalara ayır, fragmanlaştırır. Buradaki enformasyon meselesini de anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Sürekli üst üste yığılan bir bilgi, bir istatistik, bir veri var. Geçmişten gelen şeyler. Ama bu veriler bir bütünü izah etmiyor bize. Sadece veriler yığılıyor. Asıl önemli olan o verilerden sizin kendi içinizde, dünya tasavvurunuzla, ne bileyim siyasi, sosyal, psikolojik olabilir. Dünya ile ilgili bağınızı da veri olduğunda o verileri siz kendi dünyanıza adapte edip kullanabildiğinizde bir hikaye anlatıyor. Ve bu hikaye genelde parça parça değildir. Burada bir fragmanlaştırıyor tabirinde dediği de o. Yani veri sana anlık bir şey soruyor. Anlık bir şey söylüyor. O ama sürekli anlık. Yani burada şu metaforu kullanabiliriz. Nokta 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 nokta. Sürekli bir noktalar dizisi var. Yani o noktanın içinde binlerce veriden süzülmüş en iyi nokta, en iyi çözüm olabilir. Ama sonuçta bir noktadır. Daha az veriyle, daha az istatistikle o noktaları birleştirmek mümkündür. Asıl hikaye olan, asıl insanın hayatında önemli olan o noktaların birleştirerek çıkardığı resimdir. Hani çocukken vardı ya bizim o bir noktaları birleştirip bir şekil çıkarıyorduk o. Burada aslında en güzeli o. Enformasyon dediğimiz sadece o noktalar. Ne kadar çok veri içerirse içersin fragmanlaşmaktan, nokta olmaktan öteye gitmiyor. O noktaları birleştiren, asıl hikayeyi kuran işte şey dediğimiz o. Burada hatta şeyi dediğimizde o büyük resim, noktaları birleştirerek çıkardığımız resim olarak analoji kurabiliriz. Dijital düzen insan varoluşunun olgusallığını ortadan kaldırır. Varlığın verili olmayan herhangi bir temeli olduğunu kabul etmez. Şiarı şudur: varlık enformasyondur. Böylece varlık bütünüyle verili ve yönetilebilirdir. Buna karşın Heidegger'in şeyi yani Ding dediği şey Almanca belirlenmiş mukayyet olmayı insan varoluşunun olgusallığını cisimleştirir. Şey yersel düzenin şifresidir. Yani şey dediğimizde dünyaya ait olanı anlayabiliriz. Ama dijital enformasyon, dijital dünya somut bir gerçekliği dediğim gibi kütle hacim olarak demiyorum. Somut bir gerçekliği yok. Sadece o an var ve sonra yok. Akıllı telefonlarda biz bağımsızlık sahibi birer orkestra şefi değiliz. Daha çok çeşitli failler, görünmez metronomlar tarafından idare edilmekteyiz. Kendimizi panoptik bir bakışa maruz bırakıyoruz. Panoptikon'u da Michel Foucault'un kitaplarında bulabilirsiniz arkadaşlar. Gözetim bir kolaylık kisvesine bürünerek gündelik hayatı içine giderek daha çok sızar.
Algoritmalar tarafından yönetilen dünyada insan giderek eylem gücünü, bağımsızlığını kaybeder. Çünkü algoritmalar kesin olarak sana bir şey söylediğinde sen o kesinliğe kapılmak zorunda kalıyorsun. Çünkü o kadar verinin fetişizmi, o kadar verinin cazibesi ve o veriden süzülen net bilgi insanları tahrik ediyor. İnsanları kendine çekiyor. O verinin, o istatistiğin zıttına bir şey söylemek artık mümkün olmaz hale geliyor. Ve bir süre sonra sürekli bunun kolaylığına varmak, sürekli bu verilere, bu algoritmaların sana sunduğu tercihlere göre yaşamak bir süre sonra bir konformizmi getirip buna teslim olmayı getiriyor. Ama bu insanlık bir şey değil, insanca bir şey değil. Enformasyonlar tek başına aydınlatmaz dünyayı. Hatta aksine onu daha da karanlık kılar. Belli bir noktadan itibaren enformasyonlar artık bilgilendirici değil, yıkıcıdır. Bu çok önemli. Hızlı bir şekilde artan entropi, yani entropi yasasını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Düzenli olan her şey düzensizliğe doğru gider ve bir gün yıkılır. Yani enformatik kaos bizi hakikat sonrası bir topluma doğru sürüklüyor. Yanlış ve doğru arasında ayrım düzleştirilmiş durumda. Yalan haberler de enformasyondur ve hatta belki olgulardan daha da etkilidir. Önemli olan kısa vadeli etkidir. Etkililik hakikati yerinden etmiştir. Yani burada enformasyon deyince bazen buna da yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. ChatGPT mesela çok güzel şeyler söylediği gibi çok saçma şeyler de söyleyebiliyor. Niye? Çünkü yalan haberi de veri olarak alan bir algoritma olduğunda yalan haberle gerçekle doğru arasındaki insanca ve insanca olmayan arasındaki farkı bilmiyor. O sadece veriyi süzüyor ve analiz ediyor. Haliyle çıkardığı her sonuç senin için istatistik açıdan da doğru olmayabiliyor. Enformasyonun aksine hakikat varlığın mukavemetine sahiptir. Onun nitelikleri süreklilik ve dayanıklılıktır. Hakikat olgusallıktır. Her türden dönüşüm ve manipülasyona direnç gösterir. İşte bu sahteliğe, bu yalan habere karşı bir duruştur. Yani bazen hatta hep onu derim, yani bir şey vicdanından geçiyor mu? Sen bakıyorsun, doğru diyorsun, hukuki diyorsun, adil diyorsun, mantıklı diyorsun kendi dünya kapitalist sistem içinde, ama o vicdanında bir yeri tırmalıyor, değil mi? İşte o hakikat. Hakikatin gerçekle uyuşmadığı yerde insan olma durumu çıkıyor ve bu mukavemet durumu zihinle kalp arasındaki istatistiki gerçeklerle, mantıki gerçeklerle senin insan olarak tercih etmek, karakter olarak, birey olarak tercih etmelerinin arasındaki muavenet, yani çatışma, asıl olgusal olan hakikat o. Anlamlı bir şekilde Arendt hakikati yeryüzü ve gökyüzü arasına konumlandırır. Hakikat yersel düzene aittir. O insan yaşamına bir sabitlik verir. Dijital düzen hakikat devrimi nihayete erdirmiş ve hakikat sonrası bir enformasyon toplumunu başlatmıştır. Hiçbir şeyin elle tutulur olmadığı yerde her türden sabitlik kaybolur gider. Gerçekten doğru. Bu akışkanlık teorisiyle de, liküt teorisiyle de önemli arkadaşlar. Tekrar ediyorum, Zygmunt Bauman'a bakmanızı tavsiye ederim. Zaman alan uygulamalar bugün kayboluyor. Hakikat de zaman alır. Bir enformasyonun diğerini kovaladığı yerde hakikate hiç zamanımız yoktur. Bizim hakikat sonrası heyecan toplumumuzda iletişime hakim olan duygulanımlardır ve duygulardır. Onlar akılcılığın karşıtı olarak zamansal bakımdan son derece kararsızdırlar. Güven, vaat ve sorumluluk da zaman alan pratiklerdir. Bugünün ötesine geçip geleceğe doğru uzanırlar. Sadakat, bağlılık ve nezaket aynı biçimde zaman alan pratiklerdir. Kanalda Tefekkür Toplumuydu galiba hocanın kitabı. Orada özellikle ilişkileri nasıl kurmamız gerektiği konusunda da bilgi veriyor. Sadakat, bağlılık ve nezaket aynı biçimde zaman alan pratiklerdir. Doğru. Oyalanmada da zaman alan uygulamalardan biridir. Enformasyonlara yapışıp kalmış dikkatin uzun ve yavaş bir bakışı yoktur. Enformasyonlar bizi kısa görüşlü ve tık nefes kılar. Doğru. Anlık. Sadece bildirimler. Şeylerde tefekkür ederek oyalanmak, neşenin formüllerinden biri olan hedefsiz bir temaşa, yerini enformasyon avcılığına bırakır. Bugün herhangi bir bilgiye varmadan enformasyonlar peşinde koşuyoruz. Herhangi bir şey hakkında, herhangi bir anlayışa ulaşmadan her şey hakkında malumatlar topluyoruz. Ama o topladığımız malumatlar bizim hayatımızda, tasavvurumuzda, dünya ile ilgili düşüncemizde, insan ilişkilerimizde neyi değiştiriyor? Hiçbir şeyi. Sadece anlık gelip gidiyor. Herhangi deneyim kazanmadan her yere seyahat ediyoruz. Kesintisiz bir biçimde iletişim kuruyoruz. Fakat bununla herhangi bir cemaatin parçasına dönüşemiyoruz.
Devasa boyutlarda verileri, hatıraların peşine düşmeden depoluyoruz. Ötekiyle karşılaşmadan friends ve followers biriktiriyoruz. Ötekiyle karşılaşmak da hocanın dediği gibi bir mukavemet gerektirir arkadaşlar. Sen gerçek bağlar kurduğunda, gerçek ilişkiler kurduğunda gerçek bir süceyle, özneyle, karşıdakiyle iletişim kurarsın. Ve iki ayrı birey olarak, iki ayrı dünya tasavvuru olan insan olarak farklı görüşleriniz vardır. Bu görüşlerin uyuşmaması, çatışması, hocanın dediği gibi direnç göstermesi sizin gerçek bağlar, hakikati ortaya çıkarmanızda bir vesiledir. Ama bugün konuştuğun friends ve followers'lar dediği hocanın özellikle sosyal mecralarda genelde hani hep o yankı odası dedikleri şey var ya, hep birbirini, zaten algoritma da ona yönelik, hep birbirine yakın aynı düşünen insanları bir araya getiriyor. Ama orada bir mukavemet kalmıyor. Gerçek bir ilişki, gerçek bir bağ kalmıyor. Böylece enformasyonlar sabitliği ve sürekliliği olmayan bir yaşam biçimine evriliyor. Şeylere ilgi duymayan geleceğin insanı işçi, yani homo faber değildir. Bu terimi de hatırlayın arkadaşlar. Homo faberle homo ludensi birazdan ileride daha da geliyor. Homo faber değildir. Aksine bir oyuncudur. Yani homo ludens'tir. O maddi gerçekliğin gösterdiği dirençleri çaba göstererek emek yoluyla aşmaya ihtiyaç duymaz. Onun etrafından programlanmış aletler işe devralır. Geleceğin insanı elsizdir. Çevremizde ve bizim içimizde doğmuş olan bu yeni insan aslında elsizdir. Artık şeylere el atmaz ve bu sebeple de ondan, eylemden yani bahsetmek mümkün değildir. Bu el meselesini de ilerleyen bölümde ayrı bir bölümü var. O da çok ilgi çekici. El emeğin ve eylemin organıdır. Parmak ise buna karşı seçimin organıdır. Geleceğin elsiz insanı kendi gereksinimlerini tatmin etmek adına sadece parmaklarını kullanır. Hayatı onu eylemlerde bulunmaya zorlayan bir drama değil, bir oyundur. Bu sebepten herhangi bir şey sahibi olmaktansa tecrübe etmek ve tadını çıkarmak ister. Geleceğin elsiz insanı parmaklarıyla akıllı telefonun ekranını kurcalayan Fon Sapiens'e yaklaşır. Çok iyiymiş. Akıllı telefon onun oyun alanıdır. Geleceğin insanının sadece oynayacağı ve tadını çıkaracağı, yeni kaygısız biri olacağı fikri caziptir. Her çağ özgürlüğü başka türlü tanımlar. Antik dünyada özgürlüğün anlamı kişinin özgür bir insan, yani köle olmaması, ya olmayan bir kimse olmasıdır. Modernlik ise özgürlük, öznenin özelliğine içkinleşmiştir. O eyleme özgürlüğüdür. Yani burada tercih yapma, bir şeylerden vazgeçme özgürlüğü. Birey olma özgürlüğü, gerçek özgürlük. Bugün ise eyleme özgürlüğü, seçim ve tüketim özgürlüğü derecesine alçalmıştır. Sadece bir şeyleri tüketeceksin. Tüketme konusunda özgür değilsin. İlla ki tüketeceksin. Sana bırakılan özgürlük alanı sadece neyi tüketeceğini seçmekle ilgili. Ona da artık o kadar kalmadı. Ona da artık algoritmalar karar veriyor. Şu daha iyi, bunu tüket diye çıkarıyor önüne. Geleceğin elsiz insanı kendisini bir parmak ucu özgürlüğüne bırakır. Sadece aplikasyonda bir şey aradığınızı düşünün arkadaşlar. Yani şunu mu alsam, bunu mu alsam? Sadece şu özgürlüğüm var yani. Özgür seçim aslında tüketimci bir tercihtir. Sahip olmadan deneyime. Deneyim, soyut bir şekilde formüle etmek gerekirse enformasyonları tüketmektir. Biz bugün sahip olmaktan ziyade deneyimlemeyi arzuluyoruz. Deneyimlemek varlığın bir biçimidir. Sahip olmak ya da olmakta şöyle yazmaktadır Erik Fromm. Sahip olmak şeylerle ilgilidir. Var olmaksa deneyimlerle ilgilidir. Fromm'un bu kitabı kanalda var mıydı hatırlamıyorum ama külliyat videosunda olabilir. Bakmanızı tavsiye ederim. Sahip olmanın ne kadar sahip olursam o kadar var olurum biçimindeki eski maksimi bugün artık geçerli değildir. Deneyimin yeni maksimi şöyledir. Ne kadar deneyimlersem o kadar var olurum. İnsanlar İlber Hoca'nın dediği gibi sorsan 40 ülke gezmiş ama valiz gibi. Gittiği her yerde aynı havalimanı, gittiği her yerde aynı otel, gittiği her yerde aynı gezi rehberleri falan. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten bir deneyim dediğim bu kadar deneyim aslında. Şeylerde muhafaza edilen hatıralar birden hiçbir değere sahip değildir. Yeni deneyimlere yer açmaları gerekir. Açıkça insanlar artık şeylerde oyalanma ya da onlara sadık eşlikçileri olarak hayat verme kabiliyetine sahip değildir. Bağlar zamansızdır. Onlar deneyim olanaklarının, yani tüketimcilik anlamıyla özgürlüğün alanını daraltır. Çünkü bağ kurduğunda sadakat geliştirirsin. Yani
bir şeye bağ kurduğunda, bir tüketim nesnesine, bir eşyaya bağ kurduğunda o eşya seninle birlikte ömrünün sonuna kadar, kendi ömrünün sonuna kadar gider. Hani demin dediğim örnek gibi koltuğumu çok seviyorum. Koltuk eskimiştir, daha ileri çıkmıştır ama o koltukta artık bir bağ kurmuşundur ve artık onu değiştiremezsin. Ama bu gerçek bağ kurduğunda işte tüketim toplumu bu bağlara karşıdır. Bu arada şeyleri tüketirken de beklentimiz deneyimlerdir. Şeylerle ilkin onlarda depolanmış enformasyonları algılamaktayız. Şeyleri elde ederek duyguları satın alır ve tüketiriz. Bu çok iyi. Değer yaratmak için esas önemli olan tüketicilere özel deneyimlerin, özel olanın deneyimini vaat eden ayırt edici enformasyonların üretilmesidir. Reklamlarda var ya arkadaşlar hani bir saat var, 2 tane saat var. Saat var oluşsal olarak amacı nedir? Zamanı göstermektir. Ama bu saatten 100 tane üretildi dediğinde çok teknik kabiliyeti olmasa da sağlamlık, paha biçilme meselesinde de olmasa da yani sıradan bir saatin yaptığı yani 15-20 liralık bir saatin yaptığını da yapıyor olsa o sınırlı üretim olmuş ve o sınırlı üretilen şeye sahip olma deneyimi. İşte bu enformasyondur. Enformasyon burada nedir bilgi olarak? Yani bilgi olarak ne? Bu saatin 100 tane üretildiğini bilmek. Ve sen kendini özel olarak o saate aldığında aslında o saatin ayrıcalığını, o saate sahip olmanın getirdiği fonksiyonel ayrıcalığı değil. Yani zamanı öğrenme ayrıcalığını değil. O saate sahip olan 100 kişiden biri olma ayrıcalığını satın alıyorsun. Aslında aynı şekilde mesela bu saatten 100 tane üretildi diyor. Sana bu enformasyonu veriyor sen ve bunun üzerine bunu tüketiyorsun değil mi? Ama o saatin gerçekten 100 tane üretilip üretilmediğini bile bilmiyorsun. Yani öyle de bir sıkıntı var. Hani fake news dediği. Satın alır ve tüketiriz. Değer yaratmak için esas önemli olan tüketicilere özel deneyimlerin, özel olanın deneyimini vaat eden ayırt edici enformasyonların üretilmesidir. Deneyim ekonomisi şey ekonomisini yerinden etmektedir. Çünkü şey ekonomisinde kullandığın aletin, aracın, tükettiğin nesnenin fonksiyonel faydası ön plandadır. Ama deneyimde öyle bir şey yok. Enformasyonlar şeyler kadar kolayca sahiplenilemezler. Böylece sanki onlar herkese aitmiş gibi bir izlenim ortaya çıkar. Sahiplik şey paradigması için belirleyicidir. Enformasyonların dünyası sabitlik tarafından değil, erişim tarafından yönetilir. Sahip olmak bir yerde olmaya dayanır. Mobil olmaya dönük sürekli bir zorlama ve şeyler ve yerlere özdeşleşmeyi zorlaştırmaktadır. Bugün kimlik öncelikle enformasyonlar aracılığıyla üretilmektedir. Kendimizi sosyal medyada üretiyoruz. Bu çok önemli. Biz kendimizi sahneliyoruz. Kimliklerimizi performe ediyoruz. Aslında performe ediyoruz dediği şu. Siz gerçekte olduğunuz kişiyi değil sosyal medyada ve hatta artık sosyal medyanın getirdiği alışkanlıklarla dışarıda bile olmasını istediğiniz kişi, kendinizin dışarıdan algılanmasını istediğiniz şekilde bir performans sanatçısı gibi oyun ortaya koyuyorsunuz. Şeylere ve onlara sahip olmaya ilgi duymayan insan emek ve mülkiyet üzerine kurulu şey ahlakına kendini teslim etmez. O çalışmaktan çok oyun oynar, sahip olmaktan çok deneyimler ve tadını çıkarır. Şey olmayanların çağında sahip olmanın ütopik bir tınısı vardır. Bir yakınlık ve içsellik sahip olmayı karakterize eder. Sahiplik içselleştirilmiş ve psişik içeriklerle yüklenmiştir. Buradaki psişik dediği o duygusal bağ, koltuk örneğinde verdiğim gibi. Sahip olduğum şeyler, duygular ve hatıralar kabıdır. Uzun bir kullanım neticesinde şeylerde biriken hikaye onlara, onların gönül nesnelerine dönüşmesine sebep olacak ruhu üfler. Gönül nesnesini de ileride anlatıyor arkadaşlar. Burada da dediği o biriken hikaye. Hep aynı örnekten gidelim, kalıcı olsun. Yani o koltukta izlediğin milli maç, o koltukta çocuğunu kucağına almış olman. Anlatabiliyor muyum? Eşyaların hikayeleri vardır normalde. Şey olan eşya, hani oradaki şey o. Ama artık öyle bir şey yok. Herhangi bir eşyayı görünce bir şeyi hatırlatma meselesi var ya, insani bir şeyi hatırlatma meselesi. Ama artık öyle bir şey yok. Walter Benjamin'e göre sahip olmak kişinin şeylerle kurabileceği en derin ilişkidir. Koleksiyoner şeylerin ideal sahibidir. Burada niye koleksiyoner örneğini veriyor? Koleksiyoner bir şeyin gerçek değerini bilir, yaşanmışlığını bilir. Yani koleksiyonere gidersin bu saat işte şu tarihte üretildi, şu kadar üretildi. Örnek veriyorum işte şu şahıs kullandı, işte bu savaşı gördü falan gibi.
Bir koleksiyoner için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o saatinin bulunduğunu düşünsenize arkadaşlar, anafartalarda. O işte o saati saat yapan, ona gerçekten anlam veren şey onun yaşandığı an, o yaşandığı hikaye. Benjamin'in koleksiyoncusu şeylerin kullanım değerindense onların hikayeleri, fizyonomileriyle ilgilenir. Bir e-kitap bir şey değildir, bir enformasyondur. O çok başka bir varlık statüsüne sahiptir. Bir kişi onu elinde bulundursa bile o bir mülk değil, bir erişimdir. Bu da çok güzel. Mesela bu kitap benim için önemli. Niye? Çünkü ben bu kitabı okudum, altını çizdim, köşelerine not aldım. Bu kitabı somut olarak okuduğum yere hatırlıyorum. Bu kitabı altını çizdiğim kaleme hatırlıyorum. Ve bu kitap altı çizilmiş, özel olarak belki hediye edilmiş, bir not düşülmüş. Girişinde belki yazarın bir ithafı var, değil mi? İmzalı bir kitap. Bana özel bir kitap, bir hatıra. Ama e-kitapta öyle bir şey yok. Sen sadece erişiyorsun ve o eriştiğin şeye aynı anda milyonlarca kişi erişiyor. E-kitap enformasyon değerine indirgenmiş bir kitaptır. Yaşı, mekanı, zamanı ve bir maliyeti yoktur. Malikin elidir. Malikin elidir. Kitaba değiştirilemez bir yüz, bir fizyonomi bağışlayan. Benim elim, benim dokunmuş olmam. E-kitaplar tarihsiz ve yüzsüzdür. Onlar el değmeden okunurlar. Enformasyon kapitalizmi, kapitalizmin şiddetli bir biçimini teşkil eder. Sanayi kapitalizmine karşıt olarak gayrimaddiyi bile metalara çevirir. Yaşamın kendisi meta biçimini alır. Bütün insani ilişkileri ticarileştirilir. Sosyal medya, komünikasyonu bütünüyle sömürür. Enformasyon kapitalizmi yaşamımızın, hatta ruhumuzun her köşesini işgal eder. İnsani eğilimler, yorumlar ve like'lar tarafından yerinden edilir. Çok güzel. Arkadaşlar, her şeyden önce sayılabilir hale gelmiştir. Senin kaç takipçin var meselesi. Hani kaç takipçin var ama cenazene kaç kişi gelir? Kültürün kendisi bütünüyle bir metaya dönüşmüştür. Kültür ve ticaret arasındaki fark giderek silinmektedir. Kültürün kaynağı cemaattir. Kültür bir cemaati tesis eden sembolik değerleri aktarır. Kültür bir metaya dönüştükçe kaynağından kopmaktadır. Kültürün bütüncül bir şekilde ticarileştirilmesi ve metalaştırılması cemaatin yıkımına sebep olur. Dijital platformlarda hakkında açıkça konuşulan community, cemaatin bir meta biçimidir. Bir meta olarak cemaat onun sonu anlamına gelir. Akıllı telefon. Ay ay. Akıllı telefon ekranındaki sürekli tuşlara dokunma ya da kaydırma hareketleri şiddetli bir biçimde dünya ile kurulan ilişkiye etki eden neredeyse litürjik bir jesttir. Beni ilgilendirmeyen enformasyonlar hızlı bir biçimde kaydırılır, kenara atılır. Buna karşın hoşuma giden içerikler ise parmaklarla yakınlaştırılır. Bütün dünya kontrolümdedir. Bütün dünya şu. Bütün dünya bütünüyle bana göre düzenlenmek durumundadır. Dünya bana tam erişilebilirliğin dijital ışıltısı içinde görünür. Ne kadar cezbedici, değil mi? Birden dünyanın başka bir yeriyle iletişim kurmak, diye dünyanın başka bir yerini Google Earth'ten böyle sokak sokak geziyor olabilmek. Dokunma duyusu Roland Barthes'a göre en büyülü olan görme duyusunun aksine diğer özellikleri yanında en demistifiye edici olanıdır. Vurgulu anlamıyla güzel olan dokunulamaz olandır. Mesafe gerektirir. Yüce olanın karşısında hucu içinde geri çekiliriz. İbadette ellerimizi kavuştururuz. Dokunma duyusu mesafeyi yok edicidir. O şaşırma kabiliyetine sahip değildir. Demistifiye eder, auradan arındırır ve karşısındakini dünyevileştirir. Dokunmatik ekran ötekinin mevcut olmayanın olumsuzluğunu ortadan kaldırır. Her şeyi mevcut kılmak için uğraşan dokunsal zorlamayı genelleştirir. Her şey erişilebilir olduğunda artık bir şeye ulaşmanın cazibesini kaybeder. O aura yoksunluğu dediği o. Ya da burada mevcut olmayanın olumsuzluğunu ortada kaldırır dedi de şu. Sen buradan işte bilmem nereyi gezmek için bir mesafe kat etmen gerekiyor, değil mi? Bir çaba harcaman gerekiyor. Belki o yolculuk için para biriktirmen gerekiyor falan falan. Hani sen bunların olumsuzluğunu yoksun kalıp da sadece şu harekete indirgediğinde o erişilebilirlik çok iyi bir şey gibi görünse de bazı aurayı yok etme dediği o. Onda hayret kaybolmuştur. Mesafeyi yok eden tüketici görme, dokunma duyusuna yaklaşır ve dünyayı kutsallığından arındırır. Dünya ona sadece ulaşılabilirliği içinde görünür. Dokunduğu her şey meta biçimindedir. Tinder'da ötekileri cinsel nesneler seviyesine indirger. Başkalığı kendinden çalınmış bir halde öteki de tüketilebilir hale gelir.
Dijital komünikasyonda öteki giderek daha az mevcuttur. Öteki diye bir şey yok. Öteki o demin bahsettiğim olumsuzluklarıyla beraber, farklılıklarıyla beraber bağ kurmak için çabayla, emekle bağlantılı bir şeydir. Öteki dediğin şey. Ama artık öteki yok ki. Sadece Tinder'da sağa kaydırdım, sola kaydırdım. Tüketim nesnesi haline geldi diyor öteki. Ve gitgide bu ötekilerin yoksunluğu bizi de aslında kendimizden yoksun bırakıyor. Niye? İlerlerde ego meselesinde söyleyecek. Ötekinin ötekinin olumsuzluğu dediği şey, yani sen olmama durumu senin egonu susturup kendi benliğine dönmene sağlar. Ama artık öyle bir şey olmayınca sen sadece egonun ve kendinle baş başa kalmanın o şiddetli gürültüsü içinde kalıyorsun. Dijital komünikasyonda öteki giderek daha az mevcuttur. Öteki bilhassa aranmaz. Aramak yerine mesaj yazmayı tercih ederiz. Çünkü metinsel olarak ötekine daha az maruz kalırız. Böylece ses olarak öteki kaybolur. Artık kimsenin sesini duymuyoruz. Sadece mesaj var. Mesaj dediğinde bilgi, sadece ileti. Cemaat bedensel bir boyuta sahiptir. Sadece bu eksik bedensellik sebebiyle dijital komünikasyon cemaati zayıflatır. Bakış da cemaati sağlamlaştırır. Dijitalleşme bakış olarak ötekini yok olma noktasına getirir. Bakışın mevcut olmaması dijital çağda empatinin kaybının sorumluluklarından biridir. Bu da çok önemli. Artık insanlar yüz yüze gelip gerçek bağlar kurmadığında, gerçek iletişim kurmadığında, derdi, tasayı, sevinci paylaşmadığında öteki kayboluyor. Ötekinin somut olarak sureti de kayboluyor. Çünkü binlerce insanla aynı mekanda gerçek bağlar kuramazsın. Sadece ileti şeklinde mesajlaşabilirsin. Ama ötekinin olmaması, sesinin, yüzünün olmaması, o ötekinin yüzündeki mimik, sesindeki tını, acı, işte bunlar aslında bize gerçekten empati sağlayan şeyler. Yoksa bir mesaj çok bir şey ifade etmiyor. Bunu şuradan da örnek verebiliriz. Televizyonun altında bir cümle geçiyor, bir enformasyon, bir bilgi geçiyor, bir sayı. Ne geçiyor? Şuradaki depremde şu kadar kişi öldü. Bir cümle bu. Sen o kişileri tanımıyorsun. O deprem bölgesini yaşamadın, bilmiyorsun. Sadece bir veri ve o kadar çok maruz kalıyoruz ki gitgide artık köreliyoruz. Akıllı telefon dünyayı yerleştirir. Bunun anlamı dünyayı imajlar biçiminde üreterek ele geçirir. Bu yüzden kamera ve ekran akıllı telefonların en önemli parçalarına dönüşmüşlerdir. Çünkü dünyanın imajlaşmasını zorlamaktadırlar. Dijital imajlar dünyayı emre amade enformasyonlara dönüştürmektedir. O imajlardan bir dünyanın, yani hiper gerçek bir gerçekliğin yaratılmasıdır. Gerçek olmayan ama gerçeküstü bir gerçeklik. Dünya nesneler olarak şeylerden müteşekkillidir. Nesne yani object, kelimenin kaynağı karşıya koymak, karşıya fırlatmak ya da itiraz etmek gibi anlamlara gelen Latince obisere fiilidir. O direncin olumsuzluğunu içkindir. Demin anlattığım o olumsuzluklar. Nesne kökeninde bana karşı dönen, kendisini benim karşıma koyan ve direnen bir şeydir. Dijital nesneler obisere'nin negatifliğine sahip değildirler. Akıllı telefon gerçekliği onun direnç karakterinden boşalttığı için akıllıdır. Düz yüzeyi bile bir tür direnç yokluğu hissi verir. Hocanın bu metaforları çok güzel. Hani direnç, gerçek bir nesneyi eline aldığında, bir sandalye, bir masa, bir kaşık tuttuğunda sana bir şey yapar. Uzun süre bir kaşığı tuttuğunda, uzun süre bir kalemi tuttuğunuzda hiç oldu mu bilmiyorum. Saatlerce yazdığım zaman bu parmaklarımın ucuna artık o kalemin izi geçerdi falan, değil mi? Ama artık öyle bir şey yok. Bir telefon şu, pürüzsüz. Bir tık veya parmak dokunuşuyla her şey ulaşılabilir ve emre amadedir. Dijital mecralar bir yandan etkili bir şekilde mekan zamansal engelleri aşar. Doğru, buradan dünyanın öbür tarafına gidiyorsun. Ama tam da direncin olumsuzluğu tecrübe için kurucudur. İşte bu tecrübe dediğim şey, hani demin o bir yeri ziyaret etmek için harcadığın çaba, emek, ondan bahsediyor. Dijital dirençsizlik ve akıllı çevre bir dünya ve deneyim fakirliğine götürür. Gerçekten öyle. Enformasyonların ve infomatların egemenliği, yani enformasyonu işleyen nesne. Egemenliği altındaki toplum süssüzdür. Bak bu şeyi de çok hoşuma gitti hocanın. Süs kökeninde gösterişli bir kıyafettir. Şey olmayanlar çıplaktır. Şeyler için karakteristik olan dekoratif ve bezemeli olmalarıdır. Bununla yaşam kendisinin yalnızca işlevsel olmaktan daha fazlası olduğunda ısrar eder. Bunun da çok güzel bir şeyini görmüştüm. Eski sokak lambalarını ya şimdikileri gösterin arkadaşlar. Eskiden mimaride,
ne bileyim her şeyde ya, sokakta, kaldırımda, duvarda, işlemelerde, her şeyde bir estetik vardı. Kullanım amacı dışında bir güzellik vardı. Basitti, küçüktü ama estetikti. Şu anda her şey o kadar yüzeysel ve sıradan ki. Yani her şey böyle, buzdolabı, çamaşır makinesi, duvarlar, fayanslar, ahşaplar, her yer kaygan ve pürüzsüz dikkat ettiyseniz. Ama eskinin o koltukları, ne bileyim eskinin dolapları, değil mi? Süslü süslü, oymalı, işlemeli. Hem pürüzlü, dirençli diyebileceğimiz şekilde, hem de süslü. Biz yaşamı bütünüyle işlevler ve enformasyonlara tabi kıldığımızda tanrısal olanı yaşamdan sürmekteyiz. Buradaki tanrısallık da o süs, nasıl anlatırım bunu? Böyle dünyanın estetize eden, dünyayı güzelleştiren metafizik bir şey olarak düşünün tanrısallığı. Akıllı telefon zamanımızın bir sembolüdür. Onda süslü püslü şey yoktur. Onda hakim olan pürüzsüzlük ve düzlüktür. Onun aracılığıyla yürütülen komünikasyon bile güzel biçimlerin büyüsünden yoksundur. Gerçekliği ekran aracılığıyla algılamaktayız. Dijital pencere gerçekliği daha sonra kaybedeceğimiz enformasyonlar biçiminde seyreltmektedir. Gerçeklikle şeyler üzerinde bir temas vuku bulmamaktadır. Artık gerçeğin maddi salınımlarını algılamamaktayız. Akıllı telefon dünyayı gerçek dışı kılar. Şeyler bizi göz altında tutmaz. Bu sebepten onlara karşı bir güven duyarız. Burada çok hoşuma gitmişti. Akıllı telefonlarsa buna karşılık yalnızca bir infomat değil, aynı zamanda kullanıcının sürekli gözetim altında tutan etkili birer muhbirdir. Bizler onun tarafından yönlendirilmekte ve programlanmaktayız. Akıllı telefon yalnızca özgürleştirici yönlere sahip değildir. Süreyen bir ulaşılabilirlik temelde kölelikten ayırt edilemez. Çok güzel ya. Ayrıca akıllı telefon bir pornofondur. Kendimizi gönüllü bir şekilde açarız. Her egemenliğin kendi mukaddes eşyaları vardır. Teolog Ernest Troch halkın hayal gücünün büyümeyen mukaddes eşyalarından bahseder. Akıllı telefon neoliberal rejimin mukaddes eşyası olarak ortaya çıkmaktadır. Kul köle edici bir alet olarak dijital cihaz kadar taşınabilir ve kullanışlı olan tesbihe benzer. Like dijital bir amindir. Facebook ya da Google gibi platformlar yeni derebeyleridir. Durdurak bilmeden onların topraklarını sürer ve onların daha sonra kendi çıkarları için kullanacağı çok değerli veriler üretiriz. Esasında tamamen sömürülüyor, gözetim altında tutuluyor ve yönlendiriliyor olsak da kendimize özgür hissederiz. Özgürlüğü sömüren bir sistemde bir direncin biçim kazanması mümkün değildir. Bura çok hoşuma gitti. Özellikle eski devrimler çağında hep o sömürüye karşı bir direnç oluşuyor ya. Ama şöyle bir durum var. Özgürlük istencinin olmadığı, baskılanmadığı yerde, sen kendini zaten özgür hissettiğin yerde özgürlüğü sömüren bir sistemde bir direnç biçimi kazanması mümkün değildir. Yani senin özgür olduğun hissinden yola çıkarak sömürü sağlıyor. Sen haliyle özgürlüğün yoksunluğunu çekerek bir direnç, bir isyan biriktiremiyorsun. Biz dijital uyuşturucu olan komünikasyon sarhoşluğu tarafından o denli etki altındayız ki herhangi bir artık yeter yahut bir direniş sesi yükseltilememekte. Neoliberal rejimin kendisi akıllıdır. Akıllı iktidar emirler ve yasaklarla çalışmaz. O bizi uysal kılmaz ama bağlı ve bağımlı kılar. Tabi kılınan özne kendi tabiyetinin farkında bile değildir. Kendisini özgür sayar. Kapitalizm, laik kapitalizminde tamamlanmıştır. Müsamahakarlığı sayesinde direnişten, devrimden korku duymasına gerek yoktur. Demin dediğim şey arkadaşlar. Biz bugün tam da yalnız olduğumuz ve bir boşluk hissettiğimiz için bu kadar aşırı ve zorlayıcı bir şekilde iletişim kurmaktayız. Fakat hiperkomünikasyon boşluğu dolduramaz. Yalnızca yalnızlığı derinleştirir. Çünkü onda ötekinin mevcudiyeti eksiktir. Demin anlattığım sebeplerle bağlarsınız. Selfiler başlığı. Analog fotoğraf bir şeydir. Onun kıymetli bir nesne olarak özenle korunmamız hiç de nadirattan değildir. Onun kırılgan maddeselliği onu yaşlanmaya ve bozulmaya maruz bırakır. O doğmuştur ve ölümün acısını çeker. Giderek yıpranır, eskinir. Biz onu korumak için uğraşırız. Bir tane babamızdan, yani dedemizden, sevdiğimiz birinden bir fotoğraf kaldığında o fotoğraf ne kadar kıymetli olur, değil mi? O hikaye, o işte anlatıyor. O fotoğrafın analog olması bir şeydir dediği bu.
Aynı zamanda analog fotoğraf bir metiye olarak da okunabilecek olan Bartnes'ın fotoğraf teorisine ölüm ve dirilişin draması hakimdir. Sadece basitçe ölüleri belleği geri çağırmaz. Daha çok onları tekrar canlı kılarak bir mevcudiyet deneyimini mümkün kılar. Hani o meşhur fotoğraf albümünü açıp her baktığımızda o gün ne güzel gündü dediğimizi hatırlarız değil mi? Saklanır ama enformasyon çağında yığışan o kadar çok fotoğraf vardır ki akıllı telefonumuzda milyonlarca vardır. Anlatabiliyor muyum? O milyonlarca fotoğrafı tek tek inceleyip her ayrıntısına, mimiğine bakıp o güne gitmek, o günü bir daha tefekkür etmek, hatırlamak, eşle dostla o günü o fotoğraf üzerinden tekrar hikaye edip tekrar yaşamak duygusu hiç akıllı telefondaki fotoğraflarda yoktur. Analog fotoğraf gerçekten insan hayata bağlayan bir şeydir, hikayesi vardır. Agamben de fotoğrafı ölümden sonra diriliş fikriyle irtibatlandırmıştır. Fotoğraf muhteşem bedenin kehanetidir. Fotoğrafı çekilen özneden sessiz bir hitap, kurtuluş için bir hak sadır olur. Analog fotoğraf nesneden yayılan ışığın izlerini negatif üzerinden kağıda taşır. Özü gereği o bir ışık resmidir. Dijital mecra ise buna karşın ışınlarını verilere, dolayısıyla sayılara, ilişkilere dönüştürür. Veriler ışıksızdır. Dijital mecra nesneyi ışık üzerinden fotoğrafa bağlayan büyülü ilişkiyi bozar. Dijital mecra ışığı verilere tercüme eder. Bununla birlikte ışık kaybolur gider. Analog fotoğraf mevcudiyetin bir tasdikidir. Böyleydi. Hani şu böyleydi tırnak içinde. Hani bu böyleydi. Bu hatıra böyleydi. O günü hatırlıyor musun? Hani şu olmuştu falan gibi. Bu böyleydi o. Böyleydi için bir tanıklık sunar. O gerçekliğe aşıktır. Eğer böyleydi, tırnak içinde böyleydi. Fotoğrafın hakikati ise yani şöyle olmuştu, böyle olmuştu, şu gün şu olmuştu o fotoğrafa bakıp böyleydi. İse dijital fotoğraf saf bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Bir hatırlama mecrası olarak analog fotoğraf bir hikaye, bir yazgı anlatır. Romanesk bir ufuk çevreler onu. Dijital fotoğraf romanesk değil, epizodiktir. Akıllı telefon başka türden bir zamansallığa sahip bir fotoğraf çıkarır ortaya. Zamansal derinliğe sahip olmayan, romanesk bir genişliğe sahip olmayan, yazgısız, hatırasız bir fotoğraf. Yani gelip geçici bir fotoğraf. İnsan yüzü selfiler biçiminde gene fotoğrafı işgal etmiştir. Selfie ondan bir face yapar, yüz yapar. Facebook gibi dijital platformlar ise onu sergiler. Analog fotoğrafların aksine selfie patlayıncaya dek sergilenme değeriyle doludur. Selfie sergilenen, aurası kaybolmuş surattır. Onda hüzünlü güzellik bulunmaz. Onu ayırt eden şey dijital bir neşeliliktir. Bu da çok güzeldi ya. Bunu da çok hoşuma gitmişti. Eski fotoğraf buraları okuyunca bir eski fotoğraflara bakayım dedim. Gerçekten eski fotoğrafların o doğallığındaki her ayrıntıda bazen hüzün, bazen öfke, bazen can sıkıntısı onları görüyoruz. Ama hiçbir selfie'de insanların mutsuz olduğunu görmüyoruz. Hep bir neşelilik var. Selfie bir şey değildir. O bir enformasyondur. Bir şey olmayandır. Enformasyonlar olarak selfie'ler yalnızca dijital komünikasyon içinde bir geçerliliğe sahiptirler. Onunla birlikte susturulan şeyler hatıra, yazgı ve hikayedir. Selfie çekmek iletişimsel bir eylemdir. Fotoğrafı ayırt eden şey sırken selfilerin özü sergilenmedir. Selfileri çekeriz, sosyal mecraya atarız, hep bilgi olarak paylaşırız. Ama fotoğraflar bir albümde özel günlerde bakılmak üzere saklanan sırlardır. Selfiler muhafaza edilmek için çekilmez. Onlar bir hatıra mecrası değildirler. Bu sebepten onlardan kopyalar da üretilmez. Her enformasyon gibi onlar da güncelliğe bağlıdır. Tekrarların anlamı yoktur. Selfie'ler yalnızca bir kez bilgi verir. Suratını çekersin, bak arkadaşlarla buradayız, bitti, bir daha onu hatırlamazsın. Daha sonra onun varlık statüsü telesekreterdeki çoktan dinlenmiş bir mesajınkiyle aynıdır. Snapchat mesajlaşma uygulaması dijital anlık komünikasyonu hitama erdirir. Dijital olanın zamanını en saf biçimde cisimleştirir. Burada tek önemli olan şey andır. Dijital zaman noktasal bir şimdiler dizisi içine çökmektedir. Onlarda her türden anlatı sürekliliği, o videonun başında dediğim anlatı sürekliliği, o büyük resim, noktaları birleştirerek oluşturduğumuz resim arkadaşlar. Böylece yaşamın kendisi anlatı sürekliliği eksiktir. Böylece yaşamın kendisini yüzeysel ve gelgeç kılar. Selfie
en önde bir mesaj olduğu için boş boğaz olmaya eğilimlidir. Böylece aşırı pozlarda ona hakim olur. Suskun selfie diye bir şey yoktur. Bak bu da çok güzel. Selfie en önemli bir mesaj olduğu için, en önce bir mesaj olduğu için boş boğaz olmaya eğilimlidir. Olanı gösterir. Suratını en yakından çekersin. Yani hiç suratındaki en ufak ayrıntıya kadar her şeyi gösterir manası. Buradaki boş boğazlık senin bütün o cismani sırlarını açığa çıkarır gibi düşünebilirsiniz. Böylece aşırı pozlar da ona hakim olur. Hani selfie çekerken abuk subuk pozlar veriyoruz ya, onu diyor. Suskun selfie diye bir şey yoktur. Buna karşılık analog portreler ise kural olarak suskundur. Değil mi? Eski fotoğraflardaki o asalet, bir poz verilir, bir duruş sergilenir. Dikkat çekmek için çabalamazlar. Tam da suskunluk ona bir ifade gücü verir. Selfiler bir yandan gürültülülerdir ama öte yandan da ifade yoksunudurlar. Filtreler sebebiyle bir maskeye benzerler. O filtrelere hiç girmiyorum bile. Selfie yazgı ve hikayeyle dolu insanın yok olmasını ilan etmektedir. Yapay zeka başlığı. Düşünmek daha derin bir katmanda kesin bir şekilde analog bir süreçtir. Duygulanım insan düşüncesi için özseldir. İlk düşünce imgesi diken diken olan tüylerdir. Yapay zeka tam da bu yüzden düşünemez çünkü onun tüyleri diken diken olmaz. Buradaki şaşırma, şok olma hali, yeni bir şeyi keşfettiğinde bütün olarak değişme meselesi. Örnek veriyorum arkadaşlar, bir ilim adamısın, bir konuda çok kabul yaptığın, hani o zamana kadar bütün veriler, bütün yaptığın çalışmalar sana bir şeyi gösteriyor ve sen ona inanıyorsun. Sonra bir veri çıkıyor, bir şey buluyorsun, bir şey keşfediyorsun ve bütün o çalışmalarının aslında öyle olmadığını, başka bir şey olduğunu bir veriyle çözüyorsun. Ve o bir veri her şeyi değiştiriyor ve bu her şey sadece senin nesne olarak ilgilendiğin bilim alanını değil, seni de değiştiriyor. Sende de bir şeyleri değiştiriyor. Çünkü sen o zamana kadar yaptığın kabullerle zihninde inşa ettiğin bir nasıl diyeyim, mimari var. Bir bilimsel mimari var zihninde. O mimari baştan sona değişiyor. Bu değişmek işte. O şok olma, tüyleri diken diken olma. Yapay zeka tam da bu yüzden düşünemez çünkü onun tüyleri diken diken olmaz. Düşünme kavramlardan, tasarımlardan ve enformasyonlardan önce gelen bir bütünlükten yola çıkar. Düşüncenin yöneldiği varlık bütünü ilk önce ruh hali gibi bir duygulanım mecrasında açığa çıkar. Düşünce herhangi bir şeye yönelmeden önce çoktan temel bir ruh halinin içinde bulunur. Bu çok iyiydi ya. Başlangıçtaki teessür içinde düşünce adeta kendisinin dışındadır. Temel ruh hali onu bir dışarıya koyar. Onu bir dışarıya koyar. Yapay zeka düşünmez çünkü o hiçbir zaman kendisinin dışında değildir. Düşünmeye seslenen şey şu ya da bu var olan değil, bir bütün olarak var olandır. Var olanların varlığıdır. Ya bu çok iyi. Düşünmek dinler, kulak kabartır ve kulak verir. Yapay zeka sağırdır. Bu sesi almaz. Heidegger'e göre gerçekten canlı bir felsefenin başlangıcında bizi tepeden tırnağa kat ederek esaslı bir şekilde ayarlayan bir temel ruh halinin uyandırılması vardır. Temel ruh hali kelimeleri ve kavramları kendi etrafında toplayan yer çekimidir. Temel ruh hali olmadan düşünce düzen verici bir çerçeveden yoksundur. Eğer temel ruh hali mevcut değilse her şey kavramların ve anlamsız lakırdıların zorla bir araya getirilmesinden oluşmuş bir laf salatasıdır. Bir temel ruh hali içinde verili olan duygulanımsal tümlük düşüncenin analog boyutudur ve yapay zeka aracılığıyla bu tümlüğün taslağını çizmek mümkün değildir. Çünkü yapay zeka anlıktır, bütünlükten yoksundur. Tecrübe nedir bilmez. O sadece yaşanmış verileri alır. Buradaki tecrübeyi de sadece geçmiş olarak düşünmeyin arkadaşlar. Tecrübe dediğin şey senin yaşadığın o bütünlükçü ruh halin içinde çıkardığın gelecekteki bir tasavvurdur. Yapay zeka aslında aynı verileri kullanıp gelecek tasavvuru yapmaz. Aynı verileri kullanıp sadece ana çözüm getirir. Geleceğe bakış başka bir şeydir. Felsefe tarihi Heidegger'e göre temel ruh hallerin tarihidir. Descartes'in düşünmesi örneğin şüphe tarafından belirlenmişken Platon'un düşünmesi hayret tarafından kat edilir. Descartes'in kogitosunun zemininde şüphenin temel ruh hali bulunmaktadır. Bak bu çok güzel özetliyor. Descartes'in kogitosunun yani düşünmesinin zemininde
Cogito ergo düşünüyorum öyleyse varım. Doğru, cogito düşüncesinde zemininde şüphenin temel ruh hali bulunmaktadır. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım diye sonuca vardığı şey neydi arkadaşlar? Her şeyden şüphe etme ruh hali. Adam bir ön kabulle, bir ruh haliyle, hocanın deyimiyle başlıyor ve her şeyden şüphe ediyor. Ve şüphe her şeyin sonundan, ampirik verilerden şüphe ediyor, kutsal kitaplardan şüphe ediyor, insanların sözlerinden şüphe ediyor, her şeyden şüphe ediyor. Ve en son şuna varıyor. Sadece düşünebildiğimden, hani şu anda bunu düşünebildiğimden eminim. O yüzden düşünüyorum, öyleyse varım diye başlıyor. Ama sonuca gittiği yerdeki ruh haline şüphe etmesi, o şüphenin ruh hali olması. Yapay zekada böyle bir şey olur mu? Asla olmaz. Yapay zeka duyumsamaz. Yani bir patos sahip değildir. Tutkusuzdur. O hesaplar. Yapay zekanın netlikle sınırları çizilmektense sezilebilecek olan ufuklara erişimi yoktur. Bak, bu sezgi meselesi de çok önemli arkadaşlar. Bazen ben diyorum bu kadar şey okuyorsun. Bir ders çalış. Bak, eminim size de olmuştur arkadaşlar. Sayısal ya da sözel bir ders çalıştığınızı fark edin. Yakın dönemde bir sınavdan çıktım da orada bunu eşimle konuşmuştuk. Oradan fark etmiştim ben de. Bir konuya çalışıyorum. Elimden geldiğince de iyi öğrenmeye çalışıyorum. Sonra soru çözüyorum. Soru çözerken bilgi olarak, yani yapay zeka gibi doğrudan sonucu bilmiyorum. Zihnimde orada bir formül olduğunu çözüyorum, seziyorum. Bir formüle ihtiyacım olduğunu seziyorum ama o formülü hatırlamıyorum. Ya da bir veri var, bir şey var orada. Orada onun olduğunu biliyorum, sezinliyorum ama bilmediğim için soruyu çözemiyorum. Ama şöyle yapıyorum. Ya diyorum, sanki başka bilgilerimle bütünleştirerek şöyle olabilir dediğim. Hani sizin de başınıza gelmiştir. O yüzden bu örneği veriyorum. Hani şöyle olabilir deyip de cevaba çekildiğim, hani şıkları eliyorum. Birkaç tanesi kalıyor. Şu dediğim mesela %80 tutuyor. Burada genel o derse çalışırken öğrendiğim tecrübenin, bilginin sezgisel bir getirisi var. Ama bütün konuları bilsin, sadece bir veriyi eksik ver yapay zekaya, aynı şeyi yapamaz, değil mi? Rahmetli, bu sezgi meselesi benim için çok önemli. Fakat bu sezgi bilgi merdivenindeki bir ilk basamak değildir. Evet, onda daha çok bütün bilinebilir olanın içinde gizlendiği, üstünün örtüldüğü koridor açılır. Heidegger sezginin yeri olarak kalbe işaret eder. Yapay zekanın kalbi yoktur. Heidegger'e göre yapay zeka ona söz konusu tümlük kapalı kalacağı müddetçe düşünme kabiliyetine malik olamayacaktır. Demin dediğim örnek, 99 veriyi ver, bir tane veriyi vermediğinde o onu çözemez. Ama herhangi bir insan, yapay olmayan gerçek bir zeka bunu yapabilir. Halbuki düşünce bu tümlükü çıkış noktası olarak alır. Yapay zeka dünyasızdır. Semantik bir ufuk olarak tümlük, yapay zekayı yöneten şu belirlenmiş hedeflerden daha fazlasını kavrar. Olguların ondan doğru şekil kazandığı tümlük olguların ondan doğru şekil kazandığı başlangıçtaki çerçevedir. Çerçevenin değişimi olarak ruh halinin değişimi, yeni olgular meydana getiren bir paradigma değişimidir. Yapay zeka ise buna karşılık önceden verili, olduğu gibi kalan olguları işler. Kendisine yeni olgular vermeyi beceremez. Big Data mutlak bir bilgi ima eder. Bak, bu bölüm çok hoşuma gitmişti. Big Data mutlak bir bilgi ima eder. Yani büyük veri. Şeyler kendi gizli örüntülerini ifşa ederler. Her şey hesaplanabilir, öngörülebilir ve yönetilebilir hale gelir. Yepyeni bir bilgi çağının açıldığı ilan edilir. Gerçekte ise oldukça ilkel bir bilgi biçimiyle karşı karşıyayızdır. Veri madenciliği korelasyonları ortaya çıkarır. Hegel'in mantık bilimine göre korelasyon en aşağı bilgi biçimini teşkil eder. A ve B arasındaki korelasyon bize şunu söyler. A çoğunlukla B ile birlikte meydana gelir. Korelasyon da neden böyle olduğu bilinmez. Sadece böyledir. Bu çok hoşuma gitmişti. Yapay zeka öyle ileri bir bilgi çağı değil arkadaşlar. Aslında sadece basit deterministik, bizim bildiğimiz A B'yi tetikliyor ve C oluyorsa A B C düzlemi var ya, bunu söylüyor sadece. Ama niye A B ile beraber ve A her B ile beraber olduğunda neden C gündeme geliyor, onun cevabını vermez. O şu dediği korelasyonda neden böyle olduğu bilinmez. Sadece böyledir. A ve B arasındaki bağlantıyı kavrayan ilk şey kavramdır. Ben buraya yer çekimi örneği vermişim arkadaşlar. Birazdan söyleyeceğim.
A ve B'yi bünyesine dahil ederek kavrayan şey C'dir. C aracılığıyla A ve B arasındaki bağlantı kavranmış olur. Kavram gene A ve B'yi kapsayan ve onların ilişkisini açıklayan tümlüğü, çerçeveyi oluşturur. Burada da yer çekimini niye örnek verdim arkadaşlar? Yapay zeka şunu bilir. Sen bardağı tut, bırak, düşer. Bunu 100 defa yapsan da düşer. Yapay zeka sadece sana şunu söyler. A, bardak havada. B, sen bıraktığında düştü. Sen ve şu sonucu söyler sana. Sen bardağı bırakırsan yere düşer. Bu kadarını söylüyor. Ama kavram dediğin şey A'yı ve B'yi bütünü içine alan, benim bardağı bırakmam ve yere düşmesinin C olarak dediği, kavram dediği şey yer çekimidir. Yer çekimi genel kavramdır. Zaten sen kavramlar üreterek şunu çıkarabilirsin. Örnek veriyorum. Bir yapay zeka var ve sadece şu veriyi veriyoruz. Ben bardağı bırakıyorum. A, bardak yere düşüyor. B. Ben bardağı bırakıyorum. A, bardak yere düşüyor. B. Buradan yola çıkarak yapay zeka şunu yapmaz. Ben bardak değil başka bir şey tutuyorum ve bıraktığımda yere düşer miyi ilk defa sorduğumda cevap veremez. Neden? Çünkü sadece o basit korelasyonu ve o veriyi bilir. Ama sen gerçek zeka olarak A'nın, B'nin, yani benim bardağı bırakmam ve yere düşmesinin C olarak yer çekimi kavramsallaştırmasını yaptığında artık şunu diyebilirsin. Ben neyi bırakırsam bırakayım yere düşeri çıkartabilirsin. İşte gerçek zeka bu. Umarım izah edebilmişimdir. C kavramı sayesinde A ve B arasındaki bağlantı büsbütün kavranır. Gerçekliğin kendisi kavram tarafından karşılandığında bilgiye taşınır. Big Data sıradan bir bilgiyi hizmete sunar. O korelasyonlar ve örüntü tanımasıyla sınırlıdır. Fakat bunlarda herhangi bir şey kavranmış değildir. Kavram uğrakları içinde kuşatan ve kapsayan bir tümlük teşkil eder. Tümlük nihai bir biçimdir. Yapay zeka bilginin kavram zeminine asla erişmez. Hesapladığı sonuçları kavramaz. Yapay zeka geçmişten öğrenir. Onun tarafından hesaplanan gelecek esas anlamında bir gelecek değildir. O olay körüdür. Fakat düşünce olaysal bir niteliğe sahiptir. Tamamen başka olanı dünyaya getirir. Bak bu da çok önemli. Örnek veriyorum başka bir şey, yani geleceği hesaplar dedi ya, insani bir örnek vereyim. Yapay zekaya desen ki bir A kişisi var, bir B kişisi var. A kişisi B kişisini her seferinde aldatmış. Değil mi? 100 defa aldatmış. Yapay zeka bunu bilir ve geleceğe yönelik bir tahmin yap dediğinde A kişisi B kişisine tekrar %100 aldatır der. Ama A ve B kişileri gerçekten bağ kurdularsa, gerçek kişilerse ve B kişisi A kişisinin artık tövbe ettiğini, davranışlarıyla, bakışıyla, ses tonuyla, çevresine olan etkileşimiyle artık A kişisinin değiştiğini bilirse, daha önce 100 tane yaptığı o kandırma, aldatma işine rağmen onun değiştiğine inanırsa ve ona tekrar bir fırsat verirse belki gene aldatır ama aldatmama oranı da yüksektir. Yani B gerçekten bir kişi olarak A'nın değiştiğini görebilir. Anlatabiliyor muyum? Ama yapay zeka bunu göremez. Çünkü o sadece geçmiş verileri, korelasyonları analiz edip sana bir şey söyler. Bu yüzden gelecek, hani o olay körüdür dediği bu. Bu olayı göremez o. O sadece önceden verili ihtimaller nihayetinde 1 ve 0 arasında bir tercihte bulunur. O önceden verilinin dışında daha önce yürünmemişe doğru yönelmez. Demin dediğim o. Daha önce yürünmemişe. İnsan düşüncesi hesaplama ve problem çözmeden daha fazlasıdır. O dünyayı aydınlatır ve ona ışık verir. Tamamen başka bir dünyayı meydana getirir. Bak çok önemli. Deleuze'e göre düşünmek, yani Fransızca bir tabir var burada arkadaşlar. Faire de idiot gibi bir şey. Kendisini aptal yerine koymak ile başlar. Yani Deleuze'e göre düşünmek kendisini aptal yerine koymak ile başlar. Zeka değil, aptallıktır düşünceyi ayırt eden. Yeni bir lehçe, yeni bir düşünce, yeni bir dil getiren her filozof bir aptaldır. Halihazırda mevcut olan her şeye vedalaşır. Burası da çok hoşuma gitmişti. Yapay zeka düşünmeyi beceremez çünkü o deminki tabir, o feyrülü idilot. Yani ne? Kendisini aptal yerine koyma yeteneği koymakta yetenekli değildir. O bir aptal olmak için fazla zekidir. Burası da çok hoşuma gitmişti. Yani düşünsenize felsefe tarihinde her felsefeci kendinden önce kabul edilmiş bir şeyleri, kavramı, ruh halini, demin anlatıyordu ya hoca, hani ruh hali meselesi, onu yıkarak başlıyor. Ve bu gerçekten şu, aslında dışarıdan bakınca şu, senden önce birikmiş bütün verileri
göz ardı edip bambaşka sıfırdan bir yol açma meselesine giriyorsun. Yani aslında sabit o güne kadar olan düzenin aptalı oluyorsun. Ve kendin tekrar bir yol açıyorsun ve belki ışık yayıyorsun. İnsan olmak hani dediği ya bu ya demişti ya, ışık yayar diye. Asıl mesele bu. Ama ya yapay zeka böyle bir şey yapabilir mi? Yeni bir yol. Bütün verileri göz ardı edip kendinden bir şey diyecek. Yapamaz. Burada yeni bir bölüm şey manzaraları diye bir ayrı başlık. Şeylerin muzipliği. Burada güzel hikayeler var şeylerden. Filmlerden, kitaplardan, yaşanmış hikayelerden çok güzel şeyler var. Benim size demin yaptığım örneklemeler gibi örneklemeler var. Charlie Chaplin de ilk filmlerinde şeylerin muzipliğine acımasız bir biçimde maruz kalmıştır. Şeyler onun etrafında uçar ve onun yoluna çıkar. Onun komedisi, onun şeylerle düellosunda ortaya çıkar. İşlevsel oldukları bağlamdan koparılmış bir halde kendi hayatlarını sürer. Şeylerin bir anarşisi sahneye konur. Örneğin Rehinci'de Chaplin bir rehinci olarak bir saati tıpkı bir bedenmiş gibi steteskop ve çekişle muayene eder ve onu bir el matkabı ve konserve açacağıyla açar. Parçalanan saatin mekanik parçaları yerlerinden fırlar ve sanki canlılarmış gibi hareket etmeye koyulur. Şeylerin muzipliği çoktan geçmişe aittir. Biz artık şeyler tarafından eziyet görmüyoruz. Onlar artık yıkıcı ve dirençli davranmıyorlar. Ben bunu dediğim gibi Chaplin'den değil de o kalem örneğini daha çok şey yapıyorum. Hani kalemin kendi kişiliği varmış gibi bana zarar verdiğini düşünün arkadaşlar. 3 saat boyunca yazıyorum ve kalem burayı uyuşturuyor. Buraya işliyor artık. Şeylerin bir muzipliği vardı dediği o bir direnci, bir yıkıcı bir tarafı vardı. Çünkü şeylerle her temasa geçtiğinde sana da bir tepkisi oluyordu. Ama artık öyle yok. Telefon böyle. Dijitalleşme dünyayı şeysizleştirerek onun gerçekliğini kaybetmesi sürecini de kuvvetlendirmiştir. Bugün şeyler son derece itaatkarlar. Bizim ihtiyaçlarımıza itaat etmektedirler. Mickey ve arkadaşı örneğin bir durumla karşılar. Buradaki Mickey Mouse arkadaşlar. Mickey fare var ya, o çizgi film. Mickey ve arkadaşı örneğin bir durumla karşılaşır. Sadece hey bilgili diye seslenmeleri yeterlidir. Bir anda yuvarlak bir cep telefonuna benzeyen oyuncak makine ortaya çıkar. Ekranında 4 nesneli, yani problemin çözümü için seçilebilecekleri 4 eşyanın olduğu bir menü vardır. Her problem için oyuncak makina bir çözüm sunar. Kahraman artık şeysel gerçeklikle çatışma içinde değildir. Şeylerin direnciyle karşı karşıya değildir. Böylece çocuklara binbir biçimde bir yapılabilirlik düşüncesini kabul ettirilir. Buna göre her şey için hızlı bir çözüm, bir uygulama vardır ve yaşamın kendisi de problem çözmekten başka bir şey değildir. Şeylerin sırtı. Burada da bir şey vardı, Sinbad hikayesi. Bir seyahat sırasında Sinbad bir gemi kazası geçirir. Yoldaşlarıyla beraber kendisini ona cennetten bir bahçeymiş gibi görünen bir adaya atar. Orada keyiflerince dolaşıp avlanırlar. En sonunda avlarını pişirmek için bir ateş yaktıklarında birden yer kıvranmaya başlar. Ağaçlar çatırdar. Ada aslında dev bir balığın sırtıdır. Bu balık o kadar uzun bir süre hareketsiz kalmıştır ki sırtında verimli bir toprak meydana gelmiştir. Ateşin ısısı balığı uykusundan uyandırır. Derinlere dalıp kaybolur. Sinbad ve yoldaşları denize fırlatılır. Ernest Bloch masalı şeylerle ilişkimizin bir alegorisi olarak okur. Şeylerle araçsal bir ilişki kurmamıza karşı itirazını yükseltir. İnsan kültürünü şeylerin sırtındaki son derece kırılgan bir kurum olarak kavrar. Biz onların yalnızca ön ya da üst yüzlerini, onların teknik emre amadeliklerini, dostça misafirperverliklerini tanırız. Fakat ne onların alt yüzlerini ne de bütünün içinde yüzdüğü unsuru görürüz. Çok güzeldi burada. Burada yine bir sürü hikaye var. Bugün dünya bakış ve ses konusunda son derece yoksuldur. Bugün onun tarafından ne bakılıyoruz ne de sesleniliyoruz. Dünya ötekiliği kaybediyor. Dünya tecrübemizi belirleyen dijital ekran bizimle gerçeklik arasına perde oluyor. Dünya gerçek dışılaşıyor, şeysizleşiyor ve bedensizleşiyor. Kuvvetlenen ego artık ötekiler tarafından dokunulmuyor. Kendi yansımasını şeylerin sırtında seyrediyor. Ötekinin kaybolması aslında dramatik bir vakadır. Fakat öyle fark edilmeden meydana geliyor ki bilhassa onun farkına varamıyoruz. Bir muamma olarak öteki, bakış olarak öteki, ses olarak öteki kayboluyor. Bunu da anlatmıştım arkadaşlar, nasıl kaybolduğunu. Öteki yok çünkü artık. Sadece kendi sesimizin yansımasını duyuyoruz karşı taraftan bile. Hani
kendi egomuz cinsel bir ihtiyaç duyuyor. Bir tüketim nesnesi arıyor ve Tinder'dan sadece bir yansıma alıyoruz. Arkadaş ihtiyacımız oluyor. Sadece bir sosyal mecradan birini ekleyip çıkarma yapıyoruz. Hep kendi yansımamızı duyuyoruz. Ama o gerçekliğin direnci, olumsuzluğu artık yok. Her şey pürüzsüz. Bir muamma olarak öteki başkalığından yoksun bırakılmış halde emre amade, tüketilebilir nesne seviyesine alçalıyor. Dünya emre amade, tüketilebilir nesnelerden oluştuğu zaman onunla ilişkiye geçmemiz mümkün değildir. Enformasyonla ilişki kurmamız da aynı derecede imkansızdır. İlişki kendi başına bir karşıyı, bir karşılıklılığı, bir seni şart koşar. Sen diyen kimse bir şeye sahip değildir. Elinde hiçbir şey yoktur. Fakat bir ilişki içindedir. Emre amade, tüketilebilir nesne bir sen değildir. Bir odur. Eksik olan ilişki ve bağ ciddiye alınması gereken bir dünya fakirliğine yol açar. Burada emre amade, tüketilebilir nesne bir sen değildir derken bir odur demiş hoca. Es takısını kullanmış. Yani sen aslında burada bir yerde vardı. Karşı tarafı ifade ederken Almanca'da es takıtısı cansız varlıkları, nesneleri ifade eder ya, aslında ona şey yapıyor. Bir odur. Tüketilebilir nesne meselesine vurgu yapıyor. Her tür karşıdan, senden yoksun biçimde biz kendi etrafımızda dönüp durmaktayız. Depresyon hastalıklı biçimde artmış bir dünya yoksulluğundan başka bir anlama gelmez. Hayaletler. Dijital komünikasyon insani ilişkilere ciddi zarar vermektedir. Biz bugün gerçekten birbirimizle ilişki kurmadan her yerde birbirimize ağ aracılığıyla bağlanmış durumdayız. Dijital komünikasyon yaygın ve kapsamlıdır. Onda eksik olan şey yoğunluktur. Ağ aracılığıyla bağlanmak ilişki kurmak değildir. Bugün her yerde sen, o tarafından yerinden edilmiştir. Her yerde tırnak içinde sen, siz yani o you takısı İngilizce, o tarafından yani it tarafından, it takısı, zamir mi oluyordu? Onun tarafından yerinden edilmiştir. Dijital komünikasyon kişisel karşı karşıyalığa, yüzü, bakışı, bedensel mevcudiyeti yok etmektedir. Böylece ötekinin ortadan kayboluşunu hızlandırır. Aynının cehennemini yurt edinenler hayaletlerdir. İnsanlar yakınlık varlıklarıdır. Fakat yakınlık mesafesizlik anlamına gelmez. Uzaklık onun içine kaydedilmiştir. Yakınlık ve uzaklık birbirine aittir. Böyle bir yakınlık varlığı olarak insan aynı zamanda bir uzaklık varlığıdır. Ya çok güzel bir şiir geldi aklıma. Hani Atilla İlhan'ın var ya, ayrılık da sevdaya dahildir dedi. İşte bu mesela, hani o olumsuzluk. Bir şey yakınlık uzaklık meselesi zıt gibi durur ama aslında birbirinin tamamlayıcı içsel unsurlarıdır. Demin o şey örneğinde verdim ya, yurt dışına seyahat etme. Orası uzaktır. Uzak olduğu için de sen gerekli çabayı gösterip oraya gittiğinde yakınlık kurduğunda yakınlığın kıymeti olur. Anlatabiliyor muyum? Ama şu anda yakınlık ve uzaklık kavramının belirsizlendiği bir yerde, olmadığı bir yerde ne ayrılık sevdaya dahildir ne de yakınlık uzaklık vardır. Sadece tüketilebilir, ulaşılabilir bir sabitlik vardır, bir pürüzsüzlük vardır ve bu da insani değildir. Böylece bir yakınlık varlığı olarak insan aynı zamanda bir uzaklık varlığıdır. Evet. Bu sebepten Kafka uzaktaki bir insan düşünülebilir, yakındaki biri ise dokunulabilir. Çok güzel. Düşünülebilir, dokunulabilir. Düşündüğün anda zihninde yakın olur gibi. Dijital komünikasyon her şeyi mesafesiz kılarak yakınlığı yok ettiği gibi uzaklığı da yok eder. Ötekiyle ilişki bir uzaklığı şart koşar. Uzaklık seni o derecesine alçatmamasını temin eder. Gene aynı şeyleri söylüyor arkadaş. Sen yani seni o derecesine alçaltmamasını temin eder. Mesafesizlik çağında ilişki yerini mesafesiz bir temasa bırakmıştır. Bir temas var, bir bağ var, hani bir bağlantı var ama gerçek bir ilişki yok. Şeylerin büyüsü. Enformasyon gerçekliği temsil ediyor. Fakat onun baskınlığı mevcudiyet deneyimini güçleştiriyor. Kesintisiz bir şekilde enformasyonları tüketiyoruz. Enformasyonlar temasları azaltıyor. Algı, derinliği ve yoğunluğunu, bedenselliğini ve hacmini kaybediyor. Artık o gerçekliğin mevcudiyet katmanında derinleşmiyor. Sadece onun enformasyondan oluşan yüzeyine sürtünüyor, teyit geçiyor. Mevcudiyet deneyimi bir maruz kalmayı, bir yaranabilirliliği şart koşar. Tecrübe öyledir ya arkadaşlar, deneyim öyledir ya. Hepimiz çocukluğumuzu hatırlarken işte kırıklarımızla, yara berelerimizle, arkadaşlarımızla, kavgalarımızla, ağlamalarımızla, acılarımızla falan hatırlıyoruz ya.
Ama işte bu maruz kalma, bir yaralanabilirliliği şart koşar. Mevcudiyet deneyimi, var olma deneyimi bunu şart koşar. Çünkü ben olarak dünyada var oluyorsam dünya ile ben aramda bir karşılıklılık, buraya söylediğimiz her şeyi birleştirebiliriz. Bir mesafe, bir uzaklık, yakınlık, bir temas, bir gerçek dostluk, bağ, her şeyi koyduğunda sen var olarak çıktığında sana olan direnç, olumsuzluklarla yara alman, bere alman ve yoluna devam etmen. Seni insan yapan, mevcut yapan bu ya. Bunların hiçbirinin olmadığı yerde sen olmuyorsun zaten. Yaralar olmadan nihayetinde ben sadece kendimin yankısını duyarım. Yara açıklıktır. Öteki için kulaktır. Evet, kulak, bak bu da çok güzel. Açıklıktır. Öteki için kulaktır. Hani senin özellikle görünen bir yerde fiziki bir yaran olabilir ve karşı kişi onu görür. O şeyi görür. Açıklığı görür yani. Sende bir yara var. Onu bilir. Öteki için kulaktır dediği, hani kulaktır, seni duyar. O yara nasıl olmuş olabilir? Ya da bu yaranın senin psikolojini nasıl etkilediğini o anlamaya çalışır. Duyar. Karşı tarafa bir açıklık ve kulak, bir seslenme, bir ses verir bu. Bugün söz konusu epifanik anlar her şeyden önce ego giderek güçlendiği için mümkün değildir. O çok nadir olarak şeyler tarafından dokunulur. Ama bu fiziksel yaraya örnek verdim, duygusal olarak da arkadaşlar. Bir karşılaşırsın bir insanın bakışlarında bir acı gördüğünde o sana bir şey söyler. Sen onu dinlersin. Ama o bakışı görmediğinde zaten otomatikman gelip geçer. Görsel enformasyonlar büsbütün şok edebilir ama yaralamaz. Bir teessür söz konusu değildir. Her türden şiddet eksiktir. Hiçbir yoğunluğu meydana getirmez. Ona zemin teşkil eden algı gevşek, birbirine etkileyici ve kümülatiftir. Gerçekliğin kendisi tüketilebilir enformasyonlardan ibaret hale gelinceye kadar seyreldiğinde tek biçimli bir hale dönüşür. Enformasyon olarak gerçeklik hoşlanmanın düzenine aittir. Sevmenin düzenine değil. Yani burada to like, to love ayrımı yapmış. Bir beğen tufanı dünyayı kaplamış durumda. Her yoğun deneyim içinde ötekinin negatifliğini barındırır. Bak, ötekinin negatifliği çok güzel tabirler. Like'ın pozitifliği dünyayı aynının cehennemine dönüştürür. Hani burada da vardır ya, hani kanala gelen eleştirilerden biri. Neden videolar 2 saat falan? Niye? Çünkü herkes bekliyor ki tüketilebilir, kolay hazmedilebilir, kısa videolar, hap bilgiler. Herkes bunu talep ediyor değil mi? Herkes like'ın pozitifliğini istiyor. Ama biz hala o aynanın cehennemine düşmemek için direniyoruz ve daha derinlikli, daha sıkıntılı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bartles pornografik fotoğrafı da tek biçimli fotoğraflardan sayar. Erotik fotoğraf yıpranmış, çatlaklı bir imgeyken o düzdür. Hiçbir enformasyon yarıklar içermez. Dolayısıyla erotik bir enformasyon yoktur. Enformasyon özleri gereği pornografiktir. Büsbütün karşıda duran ve tamamen sergilenen şey baştan çıkarmaz. Erotik kör bir alan şart koşar. Enformasyonun görünürlüğünde, apaçıklığında kaçan bir şey. Bu kör alanın mevcudiyeti, dinamikliği yani. Öyle sanıyorum ki erotik fotoğrafı pornografik olandan ayıran şeydir. Kör alan hayal gücünün alanıdır. Ancak gözler kapandığında kendini açar. Buraya da Jean Baudrillard diye not düşmüşüm. Jean Baudrillard'ın hangi kitap olduğunu hatırlamıyorum ama şeffaflık mıydı? Kötülüğün sıradanlığı mıydı? Şeffaflığın cazibesi miydi? Jean Baudrillard'ın bir kitabında özellikle bu erotik ve pornografik meselesini çok şey yapıyordu arkadaşlar. Hani cinsi olarak değil. Buradaki pornografi de şu zaten: açıklık, saydamlık. O erotiklikten kasıt hafif bir gizem, hayal gücünle senin canlandıran, onun çekiciliğini yok ediyor. Anlatabiliyor muyum? Hani pornografik olan açıktır, şeffaftır ve erotik olmaz haliyle. Çünkü hayal gücüne, o dinamizme alan tanımaz. Sanattan şey unutkanlığı, sanatta şey unutkanlığı. Sanat eserleri şeylerdir, şiirler gibi. Bizim alışkanlıkla birer şey olarak ele almadığımız dilsel sanat eserleri bile bir şey niteliğine sahiptir. Burada güzel bir yere temas etmiş. Göstergelerden, dilsel işaretlerden teşekkül eden bir biçim yapısı olarak şiir de bu sebepten bir şeydir. Çünkü anlamda tüketilemez. Biz bir şiiri anlamı için okuyabiliriz ama şiirin kendisi anlamında yok olmaz. Bir şeyi biz okuyamayız. Bu okunabilir bir şeyi biz okuyamayız. Bu okunabilirlik tamamen
açığa vurulanlarla alakalıdır. Pornografiktir. Fakat şiir her türden romansal tatmini ve tüketilmeyi reddeder. Pornografik okuma bir beden, bir şey olan metinde oyalanan erotik okumanın karşısındadır. Şiirler pornografik, tüketimci tarzımızla uyuşmazlar. Tam da bu sebepten günümüzde pek az şiir okumaktayız. Şiir anlam üretme angaryasından kurtarılmış gösterenlerden örülür. Şair fikirsizdir. Oyunun ayırt edici vasfı mimetik bir naifliktir. Niyeti kelimelerle bir beden, bir şey teşkil etmektir. Şiir yazmak bir aşk edimidir. Bedenle erotik bir oyundur. Okuma hermonetik değildir. Haptiktir, dokunmadır, okşamadır. O şiirin derisine sokulur. Bedeninin tadını çıkarır. Beden olarak, şey olarak şiir özel bir mevcudiyeti hissedebilir kılar ve bunu da hermonotiğe adanmış temsilin ötesinde yapar. Çok kavramsal, çok terin bir terim. Ben de tam anlayamadım ama anladığım şu. Buraya kadar geldiğimizden demin gene örnek verelim. Sezgisel olarak yapay zeka bunu yapamaz ama biz yapalım. Hani sezgisel olarak hocanın şunu kastettiğini anlıyorum. Şiir dediğimiz o kapalı yapı roman gibi ya da diğer o açık olarak hermonetik diyor ya, bilgi felsefesi bağlamında bilgi olarak doğrudan bir şey vermez. Şiir bir özdür. Sana bir his verir. Ve o his herkes için ayrıdır. Yani bir şiir aynı o e-kitap örneğiyle bağlayabiliriz hocanın diğer dediği. Hani sen kitabı alıyorsun, sana özel oluyor falan demiştim ya, altını çiziyorsun. Ama e-kitap herkese aynı anda ait ve sana ait değil. Aslında bir şey değil yani. Kitap gibi değil. Şiir bir şeydir. Neden? Çünkü şiiri her okuyana ait olur. Oradaki kavramsal böyle kavramsal demeyeyim, anlam diyeyim, herkes için farklı olabilir ve herkese hissettirdiği duygulanım da farklıdır. O yüzden bir şiir herkesin malı olabilir, şeyi olabilir ve onu etkileyebilir. Gene örneği devam ettirelim. Bir şiiri bir kıza, bir arkadaşına okuduğunda ya da kendi kendine tefekkür ederek okuduğunda sana bir his verir. Sana bir hikaye anlatır. Mesela ben özellikle Atilla İlhan şiirlerinde hep bunu yaşarım mesela. Her okuduğumda bana bir şey söyler ve ben o hikayeyi yaşarım. Ama bu Atilla İlhan şiirin bana ait kılar. Ama onun dışında herkese de ait kılar. O yüzden şiir bir şeydir demek istiyor gibi geldi bana. Bir sanat eseri kendisinden çıkarılmasına müsaade ettiği bütün anlamlardan daha fazlasını ifade eder. Bu anlam fazlası varlığını paradoksal bir biçimde anlam konusunda bir feragate borçludur. Kaynağı göstergelerin fazlalığındadır. Günümüz sanatında problematik olan önceden belirlenmiş bir fikri, ahlaki ya da politik bir itikadı paylaşmaya, yani enformasyonlar iletmeye yatkın olmasıdır. Evet, günümüz sanatının meselesi bu. Hani gene geçmiş yazdığıyla birleştirelim. Hani gerçek zeka aptallıktır diyordu ya, hani Fransızca bir tabirle. Hani sıfırdan bir yola gitmek. Sanat öyle bir şeydi. Kendisine zamanına kadar gelen sanat algısını bilgi olarak, enformasyon olarak reddedip yeni bir yol açıyordu. Ama günümüzde artık öyle bir şey yok. Daha ticari kaygılarla sadece bilgi vermeye, sezdirmeye, insanlara duygulanımlandırmaya değil de bir şeyi mesaj vermeye yönelik oluyor. Adam bir sanat eseri yapıyor ve o sanat eserine bakan herkes artık farklı farklı duygulanımlar almıyor. Herkes diyor ki işte kapitalizmi eleştirmiş. Yani senin şu anda sevmediğin, benim de katıldığım işte bir kapitalizm eleştirisi, bir sömürü eleştirisi olsa bile sömürü eleştirisi mesajını verme meselesi var ya. O işte enformatik bilgi aktarımı olmaya mütemayil kılıyor sanat eserlerini günümüzde. Hoca onu eleştiriyor. İfade sürecini belirleyen şey artık belirsiz bir humma değildir. Sanat artık maddeyi belli bir niyete sahip olmadan bir şey olarak biçimlendirilen bir el emeği değil, hazır mamul bir fikri ileten bir düşünce emeğidir. Bir şey unutkanlığı sanatı yakalamıştır. Sanat komünikasyon tarafından temellük edilmiştir. O enformasyon ve söylemle doldurulmuştur. Baştan çıkarmak yerine ders vermek ister. Bir sanat eserinin büyülü ve gizem dolu görünmesini sağlayan şey göstergelerin fazlalığıdır. Sanat eserinin sırrı kendini açığa vuracak enformasyonu içinde muhafaza etmesinde değildir. Gizem dolu olan şey daha çok göstergelerin herhangi bir gösteren bir anlam tarafından zapt edilmeden dolaşmaları durumudur. Enformasyon ve komünikasyon rejiminin gizemle başı hoş değildir. Gizem enformasyonun rakibidir. O dilin hiçbir şey söylemek zorunda olmayan bir gevelemesidir. Sanat için esas olan söylemin altındaki baştan çıkarıcılık, görünmez, göstergeden göstergeye o
gizli dolaşmadır. Cazibe anlamın altında ve hermeneutiğin berisinde akar. Mana ve anlamdan daha hızlı, daha çeviktir. Evet, gerçekten o hisler daha çeviktir. Heidegger'in eli. Bu el meselesi çok iyi arkadaşlar. Buraya biraz uzunca çizdim galiba. Heidegger sanki gelecekteki insanın elsiz olacağını ve çalışmaktansa oyun oynamaya daha eğilimli olacağını fark etmiş gibi çalışmaya ve ele olan bağlılığını ifade etmiştir. Aristoteles üzerine bir semineri şu sözlerle başlar. Doğdu, çalıştı ve öldü. Düşünmek emektir. Daha sonra Heidegger düşünmeyi bir zanaat, el emeği olarak nitelendirmiştir. Belki düşünmek de bir türbe inşa etmek gibidir. Her halükarda bir el emeğidir o. El, düşünmeyi kesin olarak analog bir sürece dönüştürür. Heidegger şöyle derdi. Yapay zeka düşünmez çünkü onun eli yoktur. Heidegger'in eli kararlı bir şekilde yersel düzeni dijital düzene karşı savunur. Heidegger'in varlık ve zamanındaki alet analizi de bize çevremize asli bir şekilde açan şeyin el olduğunu göstermektedir. Bir şey kendisini ilkin bir el için var olan olarak bir el altındaki olarak gösterebilir. Uzanan el şeyi onu tasavvur eden görüden çok daha kökensel bir biçimde deneyimler. Yani uzanan el şeyi yani şu bardağı onu tasavvur eden görüden çok daha kökensel bir biçimde deneyimler. Bir çekiç nesnesi ne derece az seyredilip o derece kavrayıcı bir biçimde kullanılırsa onunla kurulan ilişki de o derece kökensel olur ve onunla o derece örtüsüz bir biçimde neyse o olarak yani bir alet olarak karşılaşmak mümkün olur. Benim kalem tutma örneğini verdiğim gibi. Çekişlemenin kendisi çekicin ona has elverişliliğini keşfeder. Aletin kendisini kendisinden doğru açlığı varlık biçimini el altındalık olarak isimlendiriyoruz. El her tür tasavvurdan önce davranır. Heidegger'in düşüncesi sürekli tasavvur edici ve nesneleştirici düşünme tarafından kapatılmış ve onu önceleyen bir deneyim alanına nüfuz etmek için uğraşır. Tam da el her türden nesneleştirmenin öncesine yerleşmiş kökensel bir varlık alanına erişim sahibidir. Burada bir de ayak benzetmesi var arkadaşlar. Heidegger'in ayağı bir toprağa bağlılık sembolüdür. İnsanları onlara dayanak ve barınak sağlayan yeryüzüne bağlar. Heidegger'in patikası çorak toprakların uçsuz bucaksızlığı içinde ayağı dolambaçlı bir patikada yönlendirir. Güvenilirliği ile şey insanın yere kök salmasını temin eder. Ayak Heidegger'in neden ısrarlı bir şekilde ele bağlı kaldığına dair bir işaret verir. El ve ayak Heidegger düşüncesinin yerine işaret eder. Onlar yersel düzeni somutlaştırır. Geleceğin elsiz insanının aynı zamanda ayağı da olmayacaktır. Süzülerek yeryüzünden dijital buluta doğru, cloud'a doğru, hani buluta yükledim var ya, oraya kaymaktadır. Heidegger bizden kendimizi yersel düzenin veznine ve ritmine bırakmamızı, kendimizi dünyanın ağırlığına terk etmemizi talep eder. Heidegger yeryüzünün içsel ölçüsünde ısrar eder. O insan iradesinin ötesindeki, insanın kendisine dahil etmesi gereken bir onaylama ve tanzim etmenin mevcut olduğuna inanır. Heidegger'le ilgili de galiba İbrahim Kalın Hoca'nın yeni bir kitabı çıkmıştı. Heidegger Kütüphanesi diye. Ben onu temin ettim mi? Edecek miydim? Tam hatırlayamadım ama onu da bakabilirsiniz. Gönül nesneleri. Burası da çok hoşuma gitmişti. Bayağı uzun bir alıntı çizdim arkadaşlar. Bence siz de beğeneceksiniz. Antonio de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'inde bir gönül nesnesinin ne olduğu göz önüne seren bir sahne vardır. Bu sahnede Küçük Prens bir tilkiyle karşılaşır. Tilkiden kendisiyle oynamasını ister. Tilki onun etrafında evcilleştirilmediği için kendisiyle oynamayacağını söyleyerek karşı çıkar. Küçük Prens tilkiye evcilleştirmenin ne olduğunu sorar. Tilki ona cevap verir. Bu neredeyse unutulmuş bir konudur. Tanıdık kılmak, ilişkiler kurmak anlamına gelir. Sen benim için diğer yüz binlercesi gibi bir küçük çocuksun. Sana ihtiyacım yok ve senin de bana ihtiyacın yok. Ben senin için yüz binlerce tilki arasından bir tilkiyim sadece. Fakat ne zaman sen beni evcilleştirirsen biz artık birbirimize ihtiyaç duymaya başlarız. Benim için biricik olursun ve ben de senin için bütün dünyada biricik olurum. Çok güzel ya. Güçlü bağ bugün giderek anlamını kaybetmektedir. O her şeyden önce verimli değildir. Çünkü yalnızca zayıf bağlar tüketimi ve komünikasyonu hızlandırmaktadır. Böylece kapitalizm sistematik bir biçimde bağları yok etmektedir. Bağ yerine ağlar var bugün arkadaşlar.
Bugün gönül nesneleri de son derece nadirattandır. Yerlerini kullanat ürünlerine bırakmışlardır. Tilki devam eder. Artık insanların bir şeyi tanımak için yeterince vakitleri yok. Her şeyi hazır halde dükkanlardan alıyorlar. Tabii dostlar satan bir dükkan olmadığı için artık insanların dostları da yok. Bugün San Express bu arada dostlar satan dükkanların da açıldığını ve Facebook ya da Tinder gibi isimler taşıdıklarını söylerdi. Kesin. Dinlemek öteki için söz konusudur. Gerçek dinleyici kendisini koşulsuz bir şekilde ötekine maruz bırakır. Bu ötekine maruz kılınma olmadan ego gene başını kaldırır. Öteki için metafizik bir zayıflık, dinlemenin etiğini bir sorumluluk etiği olarak kuran şeydir. Güçlenmiş ego dinlemeyi başaramaz. Çünkü her yerde yalnızca kendi konuşmasını duyar. Kalp bir başkası için çarpar. Gönül nesnelerinde biz ötekiyle karşılaşırız. Bunlar çoğunlukla ötekilerin bir hediyesidirler. Bugün bizim ötekilere ayıracak vaktimiz yok. Kendinin zamanı olarak zaman bizi ötekilere karşı kör kılıyor. Ancak ötekinin zamanı yoğun bağı, dostluğu, evet, cemaati meydana getirir. O iyi zamandır. Tilki şöyle der. Senin güle verdiğin onca zaman gülü bu kadar önemli kılan şeydir. İnsanlar bu hakikati unuttular. Sen kendine aşina kıldığın şeyden sorumlu olursun. Sen gülünden sorumlusun. Tilki Küçük Prens'in kendisini her seferinde aynı vakitte ziyaret etmesini, böylece bu ziyareti bir ritüel haline getirmesini diler. Küçük Prens tilkiye bir ritüelin ne olduğunu sorar. O da unutulmaya yüz tuttu. O bir günü diğerinden, bir saati diğer saatten ayıran şeydir. Ritüeller kendini evinde hissetmenin zaman teknikleridir. Dünya içinde oluşu, evde oluşa dönüştürürler. Onlar mekan içinde şeyler neyse onun zaman içindeki karşılıklarıdır. Ben hep eşimle de bu konuyu çok konuşuruz da o ritüellere önem verme. Her ay dönümünü kutlama, yıl dönümünü kutlama, işte yıl dönümünü belli yerlerde kutlama, belli hareketlere getirme. Gene buna benzer ritüellerin başka arkadaşlarımla da vardır. Çok önemli değildir. Yılda birdir, 2 yılda birdir fark etmez. Ama ritüeller gerçekten zamanın içine atılmış, onu da ben söyleyeyim, çıpalardır. Anılara nokta koymaktır. Hani 35 yıl, 40 yıl yaşadığında her yıla bir nokta koymak gibi düşün. O ritüel üzerinden o yıl anlamlı haline gelir ve o ritüellerin içeriğini doldurduğun oranda. Mesela bizim yıl dönümlerimiz muhasebe yıl dönümüdür mesela. Hani otururuz evlilik yıl dönümümüzde geçen yıl evliliğimiz, biten yıldaki evliliğimiz nasıldı deyip olayları tek tek anlatırız. Yeni bir yıl bittiğinde mesela bu yıl neler yaptık konuşuruz. Hani geleceği konuşmaktansa muhasebe yapmak ve ritüelleri bu muhasebeyle hemhal etmek daha anlamlı hale getirir. Ve buradakini sağlar. O ritüeller sayesinde sen olursun. Yani şöyle bakarsın 4. yıl ritüelinde 4 yıl olmuş dersin. Bu önemlidir. Ama böyle anlar gelip geçerse, ritüellerin olmazsa bir gün diğerinden ayrılmaz ve sen enformasyon çağında bir sürekliliği nokta yaşarsın. Ama bir hikaye kuramazsın. Zamanı yapılandırarak yaşamı kararlı kılarlar. Onlar zaman yapılarıdır. Böylece onlar zamanı ikamet edilebilir, bir ev gibi içinde dolaşılabilir kılarlar. Bugün zaman sağlam bir dokudan yoksun. Bir ev değil, delice akan bir ırmak. Hiçbir şey ona bir durak veremiyor. İleriye doğru akıp duran zaman içinde ikamet edilebilir değil. Üretim ve tüketim zorlaması tekrarları yok eder. Bir yeni dayatması vardır. Enformasyonlar da artık yenilebilir değildirler. Tam da dar güncellik aralıkları sebebiyle sürekliliği ortadan kaldırırlar. Fransızca ifade bir şey söylüyor neymiş? Ezberlemek tekrar yoluyla kendine mal etmek anlamına gelir. Sadece tekrarlar kalbe ulaşır. Onun ritmi de tekrarlara borçludur. İçinden her türlü tekrarın çıkarılıp alındığı yaşam ritimsiz, ölçüsüzdür. Ritim psişeye de sükun verir. Yani psikolojiye de sükun verir. Tekrar edilemez duygulanımların ve yaşantıların çağında yaşam biçimini ve ritmini kaybetmektedir. Radikal bir şekilde akışkanlaşmaktadır. Zygmunt Bauman arkadaşlar. Gönül nesnelerinin zamanı, kalbin zamanı geri kaldı. Kalp yersel düzene aittir. Heidegger'in kapısının üzerinde İncil'den şu söz yazılır. Gönlünü bütün özeninle koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Saint-Exupéry de yaşamı meydana getiren kalbin gücünden bahseder. Tilki vedalaşırken gider ayak Küçük Prens'e bir sır verir. Çok basit. Kişi ancak kalbiyle iyi bir şekilde görür. Esas olan gözler için görünmezdir. Çok güzeldi buraya. Ben bu bölümü özellikle birkaç defa okudum. Bir de sizde okudum. Çok hoşuma gitmişti. Sükut.
Kutsal bir sükût olayıdır. Çok iyi. Aşırı komünikasyon, komünikasyon yaygarası dünyayı kutsallığından arındırıp profanlaştırır. Kimse kulak vermiyor. Herkes kendisini üretiyor. Sükût hiçbir şey üretmez. Bu sebepten kapitalizm sessizliği sevmiyor. Enformasyon kapitalizmi komünikasyon baskısı yaratıyor. Sükût daha yüksek bir düzen için dikkati keskinleştirir. Fakat bu düzenin bir egemenlik ve iktidar düzeni olması gerekmez. Sükût son derece barışçıl, dostane ve en derin şekilde mutluluk verici olabilir. Burada da Anlatının Krizi kitabına kanalda var arkadaşlar, bakmanızı tavsiye ederim. Artık bizi tanrısallığın yaşamı, insanların cenneti katına yükselten kutsal suskunluğu tanımıyoruz. Dijital aşırı üretim, sınırsız bir bağlantısallık, bir bağlılık, bir dünya meydana getirmiyor. Daha çok yalnızlaştırıcı bir etki gösteriyor ve tek başınalığı derinleştiriyor. Kendisinden izole, dünyasız, depresif ben, yani ben, özne olarak ben, neşe getirici yalnızlıktan, şu kutsal dağ zirvelerinden uzaklaşıyor. Biz sessizliği buyuran her türden alışkanlığı, her tür dikey düzeni yok ettik. Dikey olan yerine yataya bırakmış durumda. Hiçbir şey yükselmiyor. Hiçbir şey derinleşmiyor. Tefekkür, düşünme, sükût arkadaşlar insanı derinleştirir. Derinleştirdiği oranda yükseltir. Zihinsel bir yükselme yaşarsın. Demin bütün bu kitabı gene birlikte düşünürsen hani kavram kurarsın, enformasyonla gelen bilgileri süzersin, bağlar kurarsın ve bu bağlar üzerinden bir piramit gibi düşünürsen taş üstüne kaya 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 zaman içinde yükselirsin. Ya da sükût edersin, derinleşirsin, aynı bilgilerle bu sefer daha derinliklere inersin. Ama işte enformasyonun o gürültüsü buna izin vermiyor. Gerçeklik, enformasyon ve veri nehirlere akıp karışıyor. Her şey yüzeysellik, yani yükselme ve derinleşme diye bir şey yok. Her şey yüzeysel ve bir nehir hani akarken nasıl akar, böyle yüzeyden akar ya, onun gibi akıp gidiyor. Her şey genişleyip yayılıyor. Sükût ulaşılabilir olmayandan kaynaklanır. Ulaşılabilir olmayan dikkati yükseltir ve derinleştirir. Tefekkür dolu bir bakışı meydana getirir. Bu bakışın uzayan ve yavaşlayan şeyler için bir sabrı vardır. Her şeyin ulaşılabilir ve erişime açık olduğu yerde derin bir dikkat biçimlenmez. Bakış oyalanmaz. Bir avcınınki gibi gezinir. Dijital komünikasyonun felaketi gözlerimizi kapatacak vaktimizin olmamasından kaynaklanır. Gözler sürekli bir oburluğa zorlanır. Sessizliği, derin dikkati kaybederler. Ruh artık ibadet etmez olur. Gürültü akustik olduğu kadar görsel de bir kirliliktir. Dikkati kirletir. Dünya yalnızca ifrazatlar veya maddi çöplerle değil, aynı zamanda komünikasyon ve enformasyon çöpleriyle de kirlenir. Buradaki fake news meselesi değil arkadaşlar, yalan haber meselesi değil. Yani her gün hepimize işimize yaramayan binlerce haber, bilgi geliyor ve bu bilgiler bizim bilincimizi, dikkatimizi yoruyor ve bize bir şey de sağlamıyor. Kirletir. O üzerine yapıştırılan reklamlarla örtülür. Her şey dikkat çekmek için yüksek sesle çığlık atar. Şey olmayanlar şeylerin önüne geçip onları kirletirler. Enformasyon ve komünikasyon çöpü sakin manzarayı, şeylerin örtük dilini yok eder. Aralıksız başkalarının hoşuna gitmesi gereken enformasyonlar üretiriz. Artık her şeyi herkesle paylaşmak isteriz. Ki sağır edici bir enformasyon tsunamisine yol açan şey de budur. Şeyler ve bölgeler yersel düzeni belirlerler. Gürültücü değildirler. Yersel düzen sessizdir. Dijital düzene hakim olan enformasyonlardır. Sükût ise enformasyona yabancıdır. Enformasyonlar kendilerini bize dayatarak ve dikkatimiz üzerinde hak iddia ederek bizden sükûtu çalarlar. Nietzsche'ye göre, bak burada çok hoşuma gitmişti bu paragraf. Nietzsche'ye göre asil bir kültürde bir uyarana hemen cevap vermeme yeteneği bulunur. Böyle bir kültür engelleyici, kapatıcı içgüdüler geliştirmiştir. Her türden yabancılığın, yeniliğin ilk önce düşmanca bir sakinlikle yaklaşmasına izin vermek gerekir. Ruh için yok edici olan bütün kapılarla açık durmaktır. Her an ileri atılmaya hazır bir kendisini başkasının yerine koyma, bir başkasının yerine sıçramaktır. Yani bir uyarana karşı direnç gösterme konusundaki yeteneksizliktir. Tepki gösterme yeteneksizliği. Hastalıklı bir hal, bir çöküş, tükenmenin bir belirtisidir. Mutlak müsamahakarlık ve geçirgenlik asil kültürü yok eder. Burada hayır diyebilme meselesi var arkadaşlar. Ben bu paragrafı okuyunca garip bir şekilde aklıma şey geldi ya. Çok saçma gelebilir size ama bana öyle bir his geldi. Hani la ilahe illallah meselesi var ya.
Hani önce la yoktur. Ondan başka yoktur. Hani hayır diyebilmek, reddedebilmek. Gerçekten asil kültürün galiba en önemli özelliği. Her ne kadar bu yer yer muhafazakar ve kendi içine kapanan aşırı bir yobazlığı da getirse bir sınırı vardır onun galiba. Ama hayır diyebilmek, yani her şeyi evet de, anı yaşa meseleleri var ya, mottosu. Bunlara karşı hayır diyebilmek, durabilmek çok, gerçekten kültür böyle öğretiliyor galiba. Nietzsche sükutun benin geri çekilmesiyle beraber olduğunu biliyordu. Sükut bana dinlemeyi ve not etmeyi öğretir. Doğru. Müzik kutusuna zeyl. Burada çok bir yeri çizmedim arkadaşlar zaten. Çünkü bir müzik kutusuyla olan kendi müzik dükkanında, bir müzik kutusu dükkanındaki hisleri üzerinden kitabı bitiriyor hocamız. Müzik kutusu şey gürültüleri meydana getirir. Sanki mahsus kendisinin bir şey olduğunu paylaşmak istiyormuş gibi görünür. Kocaman bir bedene sahiptir. Gümbürtüsü sanki şehvetinin bir ifadesiymiş gibi karnının derinliklerinden gelir. Dijital ses her türden şey gürültüsünden uzaktır. Bedensiz ve düzdür. Müzik kutusunun plaklar ve amplifikatör yardımıyla meydana getirdiği ses ise dijital sesten temelden farklıdır. Şeysel ve bedenseldir. Gümbürdeyen ses beni etkiler, tüylerimi diken diken eder. Müzik kutusunun önünde dururken ya da piyano çalarken şöyle düşünürüm. İyi ki bizi aşan, karşımızda yükselen bir karşıta ihtiyaç duyuyoruz. Dijitalleşme her türden karşıtı, her türden karşıyı yok eder. Böylece bizi taşıyan, bizi aşan, evet hatta yüce olana dair duygumuzu kaybederiz. Karşıtların eksikliği sebebiyle sürekli bir şekilde bizi dünyasız, yani depresif yapan kendi egomuza düşeriz. Bu kendi egoma düşme meselesini de ben garip gelebilir ama şeyle bağdaştırmıştım. Hani hep hoca karşının senin yokluğundan bahsediyor ya, hani sen karşıdaki olarak. Süjenin yokluğundan ve buradan egonun çok kendi yankısını duyarak, kendine bakarak tüketim toplumuna amade olduğunu anlatıyor ya. Garip bir şekilde ben orada şeyi yapmıştım. Hani burada işte yaralamalar, senin olumsuzlaması, şeylerin olumsuzlaması falan derken bizim bir şeyimiz var ya, el yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanır meselesi. Eğer senle karşı tarafla iletişime geçmezsen kendi yumruğunu gerçekten o egonun gürültüsü sebebiyle bir şey zannedersin. Ama karşı tarafa gelirsen el yumruğunu yersin, yaralanırsın, gerçek bir ilişki kurarsın ve kendinin ne olduğunu bilirsin. Yani egonu susturmana yarar gibi. El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanır. Her şey hesaplanabilir hale geldiğinde mutluluk kaybolur. Mutluluk her tür hesaplamanın ötesinde gerçekleşen bir olaydır. Büyü ile mutluluk arasında derin bir bağ vardır. Hesaplanabilir ve optimize edilmiş bir yaşam büyüden, dolayısıyla mutluluktan yoksundur. Orada belirsizliğin büyüsü de var arkadaşlar tabii. Maddeyi ölü ilan ettiğimiz ve dünyayı sadece bir ölü kaynak olarak gördüğümüz için yeryüzünü bu kadar acımasızca sömürüyoruz. Sürdürülebilirlik tek başına dünya ile ilişkimizi kökten değiştirmeye yetmez. Bunun için dünyaya ve maddeye dair bambaşka bir anlayış gereklidir. Amerikalı filozof Jane Bennett, Canlı Madde, Şeylerin Politik Ekolojisi adlı kitabında ölü ya da tamamen araçsallaştırılmış madde imgesinin insan kibrini ve dünyayı yok eden fetih ve tüketim fantezilerimizi beslediğini öne sürer. Öyleyse ekolojinin öncelikle maddeyi canlı olarak deneyimleyen yeni bir madde ontolojisine ihtiyacı vardır. Burada da gene garip bir şekilde şeye çekilmiştim. Tam hatırlayamıyorum ama hani İslam'da böyle şey vardır arkadaşlar. Dağa taşa hürmet gibi şeyler vardır. Bazı dağlar, taşlar, hani peygamber hadisi miydi? Belki siz bana yardımcı olursunuz. Hani Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz gibi galiba bir şey vardı. Ya da buna benzer bazı şeyler hatırlıyorum. Yunus Emre'den geliyor aklıma mesela. Sarı çiçekle konuşması falan. Anlatabiliyor muyum? Hani garip bir şekilde adamların yapalım dediği şey aslında İslam tasavvufunda, İslam felsefesinde varmış. Hani burada hoca şeyi söylüyor ya, fetih ve tüketim falan beslediğini öne sürüyor. Öyleyse ekolojinin öncelikle maddeyi canlı olarak deyimleyen yeni bir ontolojisine, hani varlık felsefesine, varlık anlayışına ihtiyacı vardır diyor ya. Bizim öyle bir anlayışımız vardı ya. Dediğim gibi Yunus Emre'nin o sarı çiçekle konuşması gerçekten çok ileri bir şeymiş bugünleri görünce.
Eskiden Japonlar uzun süre kişisel kullanımda olan gözlük veya yazı fırçası gibi nesnelerde bir tapınakta yapılan törenle vedalaşırlardı. Bugün ise büyük ihtimalle onurlu bir vedayı hak ettiğini düşündüğümüz pek az nesne var. Artık nesneler neredeyse ölü doğuyor, kullanılmıyor, sadece tüketiliyor. Bir nesneye ancak uzun süreli kullanım ruh kazandırır. Yalnızca gönül nesneleri ruh taşır. Gönül nesnesini okumuştu hoca. Flaubert mürekkep okkasıyla birlikte gömülmek istemişti. Fakat müzik kutusu mezara götürülmeyecek kadar büyük. Müzik kutumun benimle aynı yaşta olduğunu düşünüyorum. Ama o kesinlikle benden uzun yaşayacak. Bu düşüncede insana huzur veren bir şey var. 3 nokta halinde bırakıyor, huzur veren benden uzun yaşıyor. Müzik kutusunu bir arkadaş, bir hikaye olarak gördüğünde, onunla gerçekten bir bağ kurduğunda onun kendinden fazla yaşaması sanki ona huzur veriyormuş gibi geldi bana. Hani bütün bu anlattıklarıyla birleştirince. Arkadaşlar 100 sayfalık kitabı neredeyse bol alıntılı, açıklamalı, yorumlu 2 saate yakın oldu. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. İstirham ediyorum. Her uzun videoda dediğim gibi buraya kadar geldiyseniz özellikle yani sonuna kadar dinlediyseniz işte şu kadar seferde geldim, tek seferde geldim, 5 seferde geldim ama sonuna kadar dinledim derseniz ben de uzun videoları kaç kişi ne kadar sonuna geliyor takip edebilirim. Herkese kolay gelsin.